Evet hocam, iyi akşamlar. İyi Yeniden akşamlar yeni bir hocam. canlı yayınımızdan nasılsın? İyi misin? Teşekkür ediyorum. İyiyim. Sağ olasın. Sizler nasılsınız? Sizde ne var ne yok? Vallahi bizler de iyiyiz hocam. Herhangi bir yaramazlık yok. Mücadeleye devam. Yine Evet. yeni bir canlı yayında hep beraber birlikteyiz. Adnan hocam da birazdan katılacak bize. Evet Biz hocam. biraz Adnan hocam gelene kadar sohbet edelim, muhabbet edelim. Nasıl gidiyor hocam? Sağlık saat. Şükürler olsun, bir yaramazlık yok. İyiyiz. Devam. Artık buralarda yaz geldi. Tam bir Evet. yaz havası. Artık yazlıkları çıkardık. Yazlık giyiniyoruz. Yani Tamam. sıcaklık, bugün arabada baktım, 32,5'tu. Yani Oo, baya maşallah. baya sıcak. Yani ve bu sene yaz erken geldi, yani öyle söyleyeyim yani. Hmm. Burada da hocam yani tam böyle yazı bekliyorduk. Yaz geldi falan, tekrardan havalar ısınmaya başladı derken e, bugün yağmur, soğuk, rüzgar falan, birden böyle hava çok çabuk değişti. Burada da acayip çabuk değişti hava. Evet. Umarız en kısa zamanda tekrardan ısınmaya başlar. Artık güneşleri özledik ya. Evet. Hocam dün Fenerbahçe'nin çeyrek final ikinci tur Evet. rövanş maçı Kadıköy'de oynandı. Evet. Dolayısıyla tüm futbol camiası hepimiz umutluyduk Fenerbahçe'den. Kesinlikle bu turu atlar umudu ve gözüyle bakıyorduk. İlk maçtaki tutuk başlaması ve sonrasındaki iki gol luk farkı Kadıköy'de kendi saha ve seyircisi önünde e, farkı kapatır diye düşünüyorduk ama yani Gol de Fenerbahçe evet, gol de erken erken geldi. geldi. Yani devamı gelir diye düşündük ama maalesef E, gelmedi. Evet. Şöyle Mendili var, Olympiakos teknik direktörü Mendili var. Şöyle bir açıklama yaptı. Aslında açıklamanın detayında böyle ince bir şey vardı, nüans vardı. Orayı yakaladım ben de. Şey diyor hocam, yani e, topu diyor rakibe bıraktık ve yorulmalarını sağladık diyor. Yani yorulmalarını bekledik diyor. Evet. Rakip yorulunca diyor, e, golü de atamayınca doğal olarak düşmeye başladı oyundan diyor. Oyundan düşünce diyor biz istediğimizi aldık diyor. Yani yakaladığımız fırsatları da e, değerlendirebilseydik bizim için maç daha erken bitebilirdi diyor. Adnan hocam hoş geldin. Nasılsın, iyi misin? Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi İyi yayınlar. akşamlar. Biraz Hocam yine akşam idmanından çıktın herhalde. Mutlu hocam, sen nasılsın? İyi misin? Sağ olasın hocam. Teşekkürler. Konuşmanızın bitmesini bekliyordum. Hal hatır Evet. soracaktım yoksa yani. Ne var ne yok, Vallahi nasıl iyiyiz. gidiyor? Vallahi 2 gündür böbreklerim ağrıyor. Üşütmüşüm. Yapma İstanbul ya. buz gibi oldu. Acayip soğuk Allah oldu Allah. Şimdi İstanbul. onu konuşuyorduk hocam biz de Evet. yayın Evet. hemen başladığında. Biz de En Mersin'de Aşırı şanslımız soğudu yan yani. Mutlu hocam. Biz de Mersin'de yanıyoruz ya. Bugün 32,5 dereceydi. Baktım arabada dereceye. Yani çok sıcak. İnan iş İnan, yerinde kaloriferler yakıyorduk yani. inan O arabada klima derece mi hocam çalıştırıyorum. ya? Allah Vay Allah. arkadaş, Hayret Allah ya. Allah. İnan arabada klima çalıştırıyorum ben. Kaç Vay günlerdir. vay vay vay. Adalet istiyoruz. Sıcaklık istiyoruz. Evet. Adalet istiyoruz. Havalar ısınsın Ee, istiyoruz. evet. Adnan hocam dün, buyur Mutlu hocam. Ben bir şey söyleyecektim Atlan hocama. Söyle. Şimdi insan vücudundaki hastalığın 32 hastalık varmış. 32 hastalığın 18'i çok yemekten, 18'i de soğuktan meydana gelirmiş. Vay Yani vay hocam, vay. ona dikkat et. Böbrekler çok önemli, çok tehlikeli. Aman Allah korusun yani. Evet. Böbrek yağlanması mı, yoksa Adnan hocam ben bildim Üşütme. bileli yemek yemez ya. Hiçbir şey yemez ki Adnan hocam. Ben Benim şimdi gibi onu benim diyecek. gibiymiş Ben demek. Ben He, şimdi onu he, diyecektim. Yengesi de kızıyor. Yemek niye he, yemiyorsun diye. Ben yemek yani yemem ki. yemek falan Yemekle yediği aram iyi yok değil ki. benim. Hiç Yemem, se- yok yemem. hiç Evet. sevmez. Hiç sevmez Evet. yemeği. Evet. Evet. Yemekte geçen zamanı huzurlu zaman görüyorum ben. Oo. Boşa Vay geçen arkadaş. zaman. Evet. Dün UEFA Konferans Ligi çeyrek final ikinci tur rövanş maçında Fenerbahçe kendi saha ve seyircisi önünde Kadıköy'de
turu iyi başlamasına rağmen atlayamadı hocam. Yani maçla ilgili çok fazla detay var. Çok fazla eleştiriler var. Özellikle İsmail Kartal'a. Evet. İsmail Kartal nezdinde gerçekten çok fazla eleştiriler var. Ama bir o kadar eleştirilerde penaltı kaçıran kağıt üzerinde dünya çapında isimler var. Tabii nihayetinde bir başarısızlık varsa takımın başında İsmail Hoca'ya yazar diyoruz. Fred olayı var. Vay hocam dedi Fred. Vay hocam vay dedi yani. Neden dedi hocam? Neden çıkarıyorsun beni dedi. Ben hemen şöyle şuradan başlayacağım. Görselimiz burada hocam. Vay hocam dedi. Yani hakikaten İsmail Hoca dün inanılmaz kötü bir performans gösterdi. Benim nacizane yorumlarım var ama sırayla sizlerden de başlayacak olursak hocam. Mutlu hocam bugün senden başlayalım. Dün maçı izledin. Neler gözlemledin? Yorumların nelerdir? Neler oldu? Yani İsmail Hoca'ya mı yazar? Futbolcuya mı yazar? Seyirciye mi yazar? Kime yazar hocam? Neler gördün? Bir maçı derleyip toparlarsan hocam. Şimdi maç her yönüyle çok elverişliydi. Yani bütün takım, bütün taraftar, bütün yönetim, herkes, bütün Türkiye konsantre olmuş vaziyette sahaya çıkıldı. Yani burada ilk baştaki İsmail Kartal dedik, ilk maçtaki hatasını yapmadı. İsmail Yüksek ve Fred'le birlikte çıktı sahaya. İlk 11'de çıkardı. Takım iyi gidiyor. Yani iyi oynadı. İlk yarıda gayet güzel oynadı. Ayağı paslarla Olympiakos'un üzerine bayağı bir çöktü. Golü de erken buldu. İrfan Can Kahveci'nin güzel bir vuruşuyla golü de erken buldu. 1-0 öne geçti. Biz dedik yani herhalde 2-3 olacak. Yani takım kendini buldu. Yani bu şekilde devam eder. Turu geçeceğine inanıyorduk yani. Gerçekten yani gönlümüzden de öyle geçiyordu. İsterdik ki gerçekten ülke adına yani turu geçsin. Yani hatta kupayı getirsin. Yani gerçekten çok isterdik yani. Ama burada şimdi İsmail Kartal ilk maçtaki Fred'le İsmail Yüksek'e oynatmamasını ayrı bir hataydı. Burada da Fred'i çıkartması ayrı bir hataydı. Yani gerçekten İrfan Can Kahveci, Fred yani ben anlayamadım yani hayırdır yani en iyi adamlarını çıkardı diyebilirim yani. Oradaki amaç neydi? Avrupa Ligi'nde kariyer futbolunu maçını oynayan İrfan Can Kahveci'yi oyundan aldı hocam. Aynen öyle oldu. Yani burada bir anlam veremedik. Yani nedir ne değildir? Biz mi farklı izliyoruz? Yani İsmail Hocam mı farklı izliyor? Yani takımı yani orada farklı bir şey mi var? Anlayamadık yani. Ben şahsım adına bu şekilde düşünüyorum. Acaba ben yanılıyorum diğer taraftarlar da mı veya insanlar da mı farklı yorumluyor diye düşündüm. Herkes benim düşüncemde. Aynı şeyleri konuşuyoruz yani. Hocam biraz sakatlıkları nüksetti. Ayaklarında çekme vardı dedi. Ondan dolayı aldım dedi ama bana göre bence İsmail Hoca'nın kafası tamamen Sivasspor maçına doğru gitmişti. Yani kafası tamamen yani Fred'le İrfan Can'ı almasının açıklamasının tek sebebi bana göre Sivasspor maçını düşünerekten aldı Ya oyundan. şimdi Barış Hocam 86. yani dakikada aldı. Evet. Yerine işte penaltıya gitti diyelim. İşte maçtan önce yaptığı açıklamada özel olarak penaltı çalıştık bu maça, işte penaltı ihtimali de düşündük. Penaltılarımıza çalıştık falan gibi açıklamalar yaptı ama belli ki İsmail Hoca penaltılara iyi çalıştırmamış oyuncularını diye düşünüyorum. Evet, şimdi şöyle hocam yani maç 1-0 öndesin, maç 1-0 biterse yani tur atlayacağın anlamında olmuş olsa saygı duyarım. Doğrudur ama maçın uzatmaya gitme ihtimali %90, %99'lara ulaştı yani. Yani bunu göz göre göre lades nasıl dersin yani niçin çıkarırsın? Ya gittiği yere kadar gitsin bir takımı görelim yani uzatmalarda Yani da görelim. bu maçta o an
risk almayacaksın. Hangi maçta alacaksın İsmail Hoca? Yani evet. Bu maç tam risk alınacak bir maçtı. Elindeki bütün kozlarını sahaya yansıtacaktın. Çıkacakları çıkartacaktın. Çıkmayacakları. Zaten takım iyi gidiyordu. Bastırıyordu da. Öndeydi de. Yani dolayısıyla bence bana göre burada ciddi anlamda İsmail Kartal'ın kafası karıştı ve Sivasspor maçını düşündü. Adnan Hocam, senin de Barış Ali Hocam, Koç... Ha, özür buyur diliyorum. hocam. Ben bir Tabii, şey tabii, daha tabii, ekleyeceğim. buyurun. Ya Ha, şimdi buyur hocam. böyle bir Avrupa maçı oynuyorsun. Yani tur atlasan yarı final, bir maç sonrası finale oynayacaksın. Ya Sivas Evet. maçını falan düşünme kardeşim ya. Düşünme. Hocam, Yani burada Avrupa, yani benim şahsi fikrimi söylüyorum. Yani Avrupa Türkiye Ligi şampiyonluğundan çok çok daha önemli. Yani ya böyle bir fırsat yakalamışsın. Çeyrek final, yarı final, yani kapıda, ya kapının eşiğindesin yani. Ya neyin Sivas maçını düşünecek ki, yani ben anlamıyorum yani. Düşünmesi Hocam, çok anormal olur yani. şöyle kaç yıldır bir lig şampiyonluğu hasreti var. Bak, psikolojik olarak Fenerbahçe şu anda ligi, gerçek anlamda söylüyorum, daha fazla düşünüyor. Daha fazla istiyor. Ama bana göre bu maç Ali Koç ve yönetim kuruluna yazar. Ya takımın dengesini bozdular ya. Takımın bütün dengelerini bozdular. Aynen öyle Takımın yani. bak, Trabzonspor olaylarıyla başlayan, saha içinde kalmaları gereken, oyuncuların saha içerisinde kalmaları gereken anları, hepsinin dengelerini bozdular. Ali Koç ve yönetim kurulu bu mağlubiyetin baş sorumlusudur. Evet, saha içerisinde de İsmail Kartal'dır. Bana göre artık kimsenin dillendirmediği, dile getirmediği iki husus daha var. Biraz sonra da o konuyla ilgili değineceğim. Önce sözü sizlere vereyim. Ara ara ben de böyle size katılaraktan Vallahi ben aralara giriyorum. Evet, Mutlu şöyle hocam. Barış Hocam, yani ben şahsım adına gerçekten çok üzüldüm. Yani samimiyetimle söylüyorum, çok Üzülmez olur üzüldüm. muyuz hocam Yani ya? Ülke şimdi, puanı adına dedik. İşte ya ülke puanı galip geldi. Hadi neyse, galip yine gel, bizi biraz gülümset, sevindir, mutlu et dedik. yani Ama bu turu geçebilirdi. maalesef Ayağına gelen fırsatı Fenerbahçe değerlendiremedi. Bu hocam, kadar net Twente'yi söylüyorum. çıkarıyorum. Bak, bir de Twente'yi çıkarıyorum. Şu ana kadar bu kupada oynadığı yani, ya Yunan Ligi'nin dördüncüsü adam ya, takım ya. Olympiakos. Öyle değil mi? Yunan Ligi'nin dördüncüsü. Yani sen bu takımı 210 milyon euroluk bütçeli bir takımsın. Yani senin bak, formanın arkasında ne yazıyor? Fred yazıyor hocam. Ceko yazıyor. Ondan Evet. sonra Tadic yazıyor. Livakovic yazıyor. Anlatabiliyor muyum hocam? Gerçekten Sen, kadrosu çok müthiş kadron Fenerbahçe'nin. müthiş bir kadron var yani. Sen Batshuayi, bu Osayi, yani Batshuayi, Osayi, yani sen Avrupa'nın 3 numaralı, yani aşağıdan sayıyor, 3 numaralı kupasına bu kadar yaklaşmışken elinle resmen hediye ettin yani. Hocam, Ceko ikili mücadelelerde havaya sıçrayamıyor bile. Havaya sıçrayamaz oldu. Bitti. Dili yerlerde. Futbolcular belli bir 86'dan sonra, özellikle 80-86 arası falan bittiler hocam. Niye? Bana göre çok fazla futbolculara antrenman yükü de yaptırıyor. Yükleniyor şu anda, var ya İsmail Hoca bunlara. Bak, ilk kez ikinci yarı, yani sezonun ikinci yarısından bu tarafa tam kadro sakatlıksız bir şekilde bu maça çıktı İsmail Hoca. evet. Yani hani baklavayı tepside Olympiakos'a verdik yani. Evet. Aynen öyle oldu. Ya ben Yani gerçekten onlar bile, üzüldüm yani. İnanılmaz üzüldüm yani. ya Olympiakos bile inanın şaşırdı yani. Gerçekten onlar bile yani turu pek Hocam, bu Olympiakos'u Fatih Terim 3 defa yendi ya. 3 evet, defa Yunanistan Ligi'nde yendi ya. Ki evet, Fatih Hoca'nın elindeki kadrosuna bir bak. Bir de Fenerbahçe'nin kadrosuna bir bak ya. evet. Kıyasla. Arada var ya, %100 kalite farkı vardır. Aynen. Adnan Neyse. Hocam,
Evet. Bugün sende yine bomba haberler var. Aldığım duyumlar var. Senin defterinde şu anda gündeme yine bomba düşecek gibi. Senin duyumların ve aldığın haberler hocam sosyal medyada hep gündem oluyor. Viral oluyor. Herkes izliyor, dinliyor, kendince yorumlar yapıyor. Buyur Adnan hocam. Defterinde, kara defterinde neler yazılı hocam? Şimdi deftere gelmeden önce bu maça kadar Tamam. olan olaylardan biraz bahsedelim. Ali Heh, Koç tamam. zaten bu sene takımın genleriyle oynadı. Gereksiz yere yani iyi giden bir takımı frenlemek için bu kadar yani dışarıdan hiçbir güç bunu halledemezdi kendi içinin haricinde. Ali Koç zaten bu turun en büyük suçlusu Ali Koç. İkincisi de İsmail Kartal. İsmail Kartal zaten ben diye hep kendini övüyor. Hep kendini övüyor. Nasıl olacak ben anlamadım. Kadro güzel. Zaten Olympiakos. Ya iyi Hocam basın takım değil. açıklaması yaptı. Ben de Evet. karakterli bir hocayım dedi. Bak. İşte Bak Fatih şimdi. Terim'le imparatorlukla yarışıyor yani. İmparator olmanın şeyinde. Fenerbahçe'nin Oyuncularım imparatoru ben karakterli, diyor. ben de Ha. karakterli bir hocayım dedi. Ya Ne onu gerek var? onu soran mı var sana zaten? Yani Ya hayır, bu iş onu bırak başkaları takdir etsin. Yani sen ya kendi ya kendine takdir edilir mi ya? İnsan kendi kendine takdir eder mi? Tamam, ya biz de seviyoruz seni. ben diye Ama duruyorsun Ego, evet. ego öyle bir hocam, öyle ego. bir açıklama olur mu ya? Öyle saçmalık olur mu ya? Çünkü tartışılıyor İsmail Hoca'nın geleceği. Çünkü İsmail Hoca yani seneye mümkün değil bu takım şampiyon da olsa Ali Koç da kalsa, Ali Koç da gitse İsmail Kartal mümkün değil önümüzdeki sene bu takım hocası değil. Yazın oraya yani. Bunu söylüyorum. Tabii tabii. Maç tabii maçın içine gelince de zaten maç aslında bu maçı 100 tane maç yapsa Fenerbahçe bunun 100'ünün en az 5-0 yenmesi lazım. Yani dünkü maç zaten 11. dakikada 10. dakikada 1-0 geçmiş. Seyircilere hiç kimsenin bir lafı yok. Müthiş bir atmosfer var. Seyirci daha ne yapsın kardeşim? Ben seyirciyle ilgili bir kimsenin konuşmadığı Evet. bir detay var. Onu biraz sonra. Sen bitir hocam. Sen devam et. Ben ara ara hani şey yapıyorum. Sen konuş şey yap yani. Devam et hocam. İyi giden Seyirci 100 üzerinden e, 70 aldı. Benim nazarımda yani. İsmail Hoca 100 üzerinden 5 aldı. Yani Tabii. seyirci onu Ya hocam İsmail Hoca zaten bu maçın sorumlusu. Yani vay hocam vay dedi adam yani. Vay. Şimdi, Niye şimdi hocam diyor Barış'ım yani. İsmail Hoca dağıldı. Bu Süper Kupa maçlarına çıkmamakla zaten o günlerde bahsettik. Dağıldı. Tabii. Futbolcular zaten gönülsüz. Biz neden oynamıyoruz diye. Sen şimdi e, Hocam Tadiç, sahaya Madiç artık Tadiç diyorum. Ceko falan artık hocaya ilk zamanlarda biliyorsun işte şöyle yapalım, böyle yapalım, tabii şunu yap, tabii bunu yap yok falan yok. diyordu. Evet. Bırakmış. Onlar da bırakmış yani. İsmail Hoca ile belli ki bu iş gitmeyecek. Anlamışlar yani. Boşa yani. Hocam şimdi saha içinde Fred işte diyor ki sakatlı şöyle biraz de. Ya Fred gibi bir adam kendini sahada nasıl idare edeceğini, nasıl oynayacağını, nasıl sakatlanmayacağını bilen futbolcu bunlar. Bunlar dünya yıldızı. Bırak oynasın adam 90 dakika kardeşim. Tabii ya Ya bacağı kopacağını bilse bile Abi bu ya maçta bırak oynayacaksın ya ya. ya zaten oynamak istiyor futbolcu. Fred oynamak abi istedi. canım. Adam o yani hoca Ya hocam çıkardı. bunlar dünya yıldızı. Bunlar sahada kendini idare eder, kontrol eder zaten bunlar ya. Bunlara bir şey değil. Dün size bir şey söyleyeyim. İsmail Kartal olmasaydı bu Fenerbahçe tur atlardı bak. Aynen Hocasız öyle. çıksaydı. Aynen öyle. Vallahi billahi hocasız çıksın. Dün tur atlardı kardeşim. Bu kadar yani. Ya sen forvet çıkarıyor, forvet koyuyor. Kardeşim çift forvete dön ya. Doldur Hocam orayı onu ileri. diyecektim. Ceko'nun yanına koy Batshuayi koy, oynasın Batshuayi Batshuayi'yi koy. beraber. Öyle yaptın zaten. Lig maçında öyle yapmadı mı? Evet, evet. Karagümrük maçında öyle yaptı. Ceko ile Batshuayi'yi yan yana yani Batshuayi Ceko'nun yanına koydun. Maçı aldın ya. Ya baktı İsmail Hoca Olympiakos'un 80. dakikada ilk pozisyonunu buldu hocam. Olympiakos 80. dakikada ilk ciddi pozisyonunu buldu yani. Öyle diyeyim yani. evet Fenerbahçe'nin de pozisyonu İrfan Kahveci'nin ikinci bir pozisyonu vardı. Onun haricinde Fenerbahçe'de de hiçbir şey yok. Evet. Fenerbahçe hiç ileri gitmedi ki. Ayağa Çoğalamıyor paslar da ileri güzel yaptılar da yani yaptı da evet. işte ileride Hocam verimli olamıyorlar. ortalığı kaldırdılar.
yabancı hakem, yabancı hakem, yabancı hakem diye. Dünkü maçta yabancı hakem izledik. Doğru mu? Hocam yanlışım olmasın 60-66. dakikalar arasında falandı. Szymański'nin rakip ceza sahası içerisinde Szymański'ye bir darbe vardı. Bir ayağına temas vardı. Çarpışma, Ayağına ayak çarpışması. Evet. evet ayağı havadaydı. Topa müdahale ediyordu. Rakip alttan temasla geldi. Ama Szymański de ayağını çekti o arada yani. Hani tam böyle bir sakatlamaya veya tam bir deşarj yoktu. Hakem penaltıyı vermedi. VAR'dan da penaltıyı vermediler. Bakın size söylüyorum. Türkiye'de Eğer olsaydı kıyameti koparırlardı. bak onu Evet. diyeceğim hocam. Eğer ki o pozisyon Türkiye Ligi maçlarının bir tanesinde olsaydı şu an Türkiye bütün o pozisyonu konuşuyordu. Hakemleri konuşuyorlardı. Evet. Yani bu işin hakemle işi yok. Fenerbahçe'nin en büyük zaafı İsmail Kartal. Vallahi bu İsmail sene İsmail Kartal'ı niye getirdi hocam Ali Koç? Yönetmesi çok kolay olan bir hoca olduğu için getirdi. Kolay yönetebileceği bir hoca getirdi Ali Koç. hem öyle hem de seyirciler de istedi İsmail Kartal'ı. Tamam, seyirciler de Seyirciler de istedi. evet. Baktı biraz da skorlar iyi gitmeye başladı. Tamam da yani sen Tabii. 200-210 milyon euroluk bir kadro kurmuşsun. Oraya Adnan hocam, Mutlu hocam siz gidin. Siz de şey yaparsınız takımı. Ya Evet. adam İsmail Hoca yanda 4 tane yardımcı hocasıyla da dördüyle de ayrı ayrı konuşuyor. Ya sen hoca değil misin ya? Sen dördüyle ne konuşuyorsun ki? Evet. Sen soracaksın, diyeceksin ki bir konuşun. Aksaklık varsa işte Ahmet neyse, Mehmet neyse gel bana söyle. Dördüyle ayrı ayrı maçı bırakmış. Dördüyle de ayrı ayrı konuşuyor. Ya Hocam olacak iş değil. dünkü maça Fred'i ya da o birkaç futbolcu bunlara hoca dese ki Ali Koç kardeşim siz takımı kurun. Siz oynatın bu He. maçı dese vallahi bu tur atlarlardı bak. Ya ben bir şey söyleyebilir miyim? Özür dileyerek. Evet. Yani şimdi İsmail Hoca'yı ben gerçekten karakter olarak çok seviyorum. Çok Tabii, beğeniyorum. insan, yerli insan, Türk Evet, insan. dürüst Evet. bir insan. Bak Hocam tamam, İsmail ben Hoca'nın anlatıyorum. çok Sen ne kısa demek dur. Evet, İsmail Hoca'nın Türk halkına bak genelliyorum ha. Türk evet. halkına dün akşamdan 3 saat 4 saat mesai borcu var. Bir günde sağlık raporu borcu var hocam. Yani şimdi Ya bak o stada gelen seyirci hocam çok özür diliyorum. Sen şey yap evet, da o stada gelen seyirciler eve gitmesi saat kaçı bulur biliyor musun sen? evet, Saat 3'ten önce o stattaki seyirciler evine yani o çevrede değilse 3'ten evet, önce evine gidemezsin. Bir de orada yaşadığın senin sinir, stres, sağlık yani stres oluyor. Bak bugün sosyal medya hesaplarımızda paylaştık. İnsanlar ağlıyor ya. evet, maalesef. Fenerbahçe Var. maalesef öyle. Barış hocam şehir dışından gelenler de var. Sırf İstanbul Tamam, için değil, evet tabii hocam. şehirler- Yurt dışı, yurt seyir dışından dışı, gelenler şehir var. dışı. var. Evet, Yani sen bu insanlara ben hadi gene İstanbul olarak söylüyorum. 3-4 saat mesai borcun var. Bir günde sağlık raporu borcun var. Buyur Mutlu hocam. yani şimdi ben burada şunu diyecektim. Yani İsmail Hocam demin programımızın başında söyledik bu maç kime yazar diye. Evet ben net söylüyorum bu maç İsmail Hoca'ya yazar. Yani bu maç değil yani uzatmaları penaltılara kalması ne demek ya? Hayır kardeşim bırakmayacaksın sen ya. Penaltıya nasıl uzatırsın? Penaltıya kalmamalı bu maç ya. Yazmışım burada notlarım arasında var. Yani bu maç nasıl penaltıya kalabilir ya? Penaltıya kalmayacak kardeşim. Eline geçirmişsin o adamları. 1-0'ı da yakalamışsın. Yani hatta ilk 90 dakikada bitireceksin bu işi ya. Uzatmaya bile götürmeyeceksin. Ya sen tutmuşsun en iyi oyuncularını orada uzatması artık muhtemel olan durumdayken maçtan çıkartıyorsun. O adam tabii ki tepki verir sana. Fred Ya bile bu- şaşırdı ya. Vay hocam Yani vay dedi tabii ya. ki. Neden Yani hocam diyor ya. İsmail Hocam kusura kalmasın özür diliyorum bu maç kendisine yazar. Özür dileme hocam. Niye özür diliyorsun ya? Yok yani ben program Yani olarak söylüyorum. herkes söylüyor zaten. Yok hocam Evet. yani özür dileyecek bir şey yok İsmail yani. Hoca özür dilesin. İsmail Hoca özür dilesin Türk Evet. halkından.
Aynen Yani öyle. İsmail Hoca bize göz göre ya göre Evet. bir hocam de ilk maçta da bak bir de şunu söyleyeceğim. Yani İsmail Hoca açık ve net söylüyorum. Fenerbahçe'yi kaldırabilecek kapasitede sahip değil yani. Bu kadar net hocam söylüyorum yani. dedik ya hocam Değil yani. işte Ali Koç ne yaptı? Kolay yönlendirebileceği bir hoca getirdi. Biraz da taraftar istiyordu. Ha biraz da skorlar gelince işte bu seviyeye Ya geldi. kadro kadro iyi. Bence İsmail Hoca iyi bir Fenerbahçeli ise ki değilmiş galiba bence. Yani değil herhalde. Bu maç sonunda Olympiakos maçı sonrasında o stat'tan Fenerbahçe'nin hocası olmayarak çıkardı. İstifa ederdi. Ya bu pozisyonda bir takımı bırakamazsa biraz sıkıntı olabilir de yani Olur mu hocam? Az önce ne dedik? yani İsmail Hoca şimdi olmadan sahaya çıksa, Ceko işte Tadic bilmem ne onlar takımı kursa bu maçı alırlardı ya. Rahat alırlardı. evet. Zaten biz hep şeyleri konuşuyoruz ya. Ali Koç'un kafasında Avrupa yok zaten. Olursa gittiği yere kadar gider hesabı yaptılar. Onların birinci hedefi zaten Ali Koç'un kafasında birinci hedefi Türkiye Ligi şampiyonluğu. Evet. Türkiye şimdi Türkiye şampiyonluğu da olmadı ne olacak? Şimdi Avrupa gitti, Süper Kupa gitti, o gitti, bu gitti, Ziraat Türkiye Kupası gitti. Şimdi bir elinde Türkiye Ligi şampiyonluğu kaldı şu anda Süper Lig. O da gidince ne olacak? Hocam şu anda bak şu anda Ondan sonra Fenerbahçe kendisi gidecek. bak Ya, şu anda Fenerbahçe o kadar kırılgan bir takım ki bak samimiyetimle söylüyorum bak. Fenerbahçe çok kırılgan bir takım. Neden kırılgan bir takım? Uzun yıllardır kupa hasretiyle yaşıyorlar. Ha maç veya işte ne bileyim maçlarda başarılar yapıyorlar. İşte 3 atıyor, 4 atıyor, işte ne bileyim 5 atıyor, iyi oynuyor, basıyor, giriyor, çıkıyor, kurtarıyor, ediyor falan. Ama bir bakıyorsun sonuçta ne bir kupa var ne bir tarihe geçecek bir başarı var. Hiçbir şey yok. Hep hayal kırıklığı. Artık Fenerbahçe camiasına diyorum yani genel olarak bütün seyirciler falan her şey dahil camiası o kadar çok kırılgan bir camia oldu ki en ufak bir başarısızlıkta arkası da geliyor. Bak bu kupadan elenmenin arkası lige yansıyacak. Ben size söyleyeyim. Futbolcular şeyden düştü, motivasyondan düştü. Trabzonspor maçından sonra zaten Ali Koç ve yönetiminin almış olduğu kararlar oyuncuları gerçekten çok motivasyonunu da bozdu. Oyuncular Süper Kupa finaline çıkmak istiyordu. Fakat yönetim koskoca camianın, futbolcuların duygularıyla oynadı ya. hocam Bak futbolcular maç oraya yapmak gelen ister, oynamak ister. tabii başarı Abi ister. oynamak Oraya ister. gelen kongreye gelen şakşakçılar da oradaki şakşakçılar da buna çanak tuttular hocam. Ya siz işte bak görüyorsun ne hallere geldi takım. Ve bunun yansıması da yine lige olacaktır diyorum. Sıradan bir takıma yenildi yani. Ben şimdi şöyle bakıyorum Hocam yani çok dünkü sıradan maça yani. bir karşımızda bir de siyasi olarak da bir bak yani Yunan takımı diyoruz mesela. Daha da çok Evet. şey yapması lazım. Çünkü karşımızda bir Yunan takımı var. Biz de Türk takımıyız. Yani iki misli efor, üç misli efor sarf edilmesi lazım. Yani dünkü maç 90 dakikada bitmesi lazımdı kardeşim. Evet. Yani Evet. uzatma penaltı ne demek yani kendi evinde. Evet. Ve Aynen öyle. ilk Aynen öyle. yarılarda golü de erken buldu. Yani golü de çok erken buldu. Yani gerekli her ortam vardı dünkü tur için. Her ortam Hocam vardı ama yanlardan sağdan solan gelen bütün ortaların hepsi evet, Olympiakoslu oyuncularda eridi hocam. tabii çok Ceko istatistikler çok kafaya kötüydü zaten. çıkamadı. Ceko kafaya çıkamadı. Vücudu artık antrenmanı yükle. Hocam yaşlı da Antrenmanı basa yaşlı basa. futbolcular. Hocam ama ligde şey yapıyor mesela ilk yarındaki o performansı falan nasıldı Ceko'nun? Adam artık iyice bir de hocam psikolojik olarak kafada eğer bitirdiyse hocayı yansıyor işte. Sağ içine de yansıyor yani. Bitirdiler Gitmiyor yani. zaten. Futbolcular çoğu mutsuz gitmek istiyor sezon sonu. Tabii Zaten yarısı gider onların. Ben sana söyleyeyim tabii bak. Yani Livakovic o gün Trabzon olaylarında o akşam gidiyormuştu. Bir tane Türk ortağı var. Türk ortağının iknasıyla kalıyor. Bak başkanın falan değil, hocasının değil.
Türk ortağı beraber iş Hocam yaptı bir Dinamo Türk ortağıyla. Zagreb'te ki onu yetiştiren bir tane hocası var. Zukic diye. Evet. Onu getirdiler Livakovic için. O ilgilenmeye başladı Livakovic'le. Saha içi ve saha dışı. Tamamen ona destek amaçlı. Ve o şu açıklamayı yapıyor Livakovic'le konuşurken. Diyor ki sen diyor muhakkak burada kalmalısın. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunda senin de adın olmalı. Taraftarlar seni sevmeli. Buraya kadar geldin. Buradan sonrasını bırakmamalısın. Yani Livakovic Trabzonspor maçı olaylarından sonra ülkesine gitti. Daha gelmeyecekti yani. Tabii Ama tabii. Dinamo Zagreb'in kaleci antrenörü, o kendini yetiştiren, daha önce Trabzonspor'da da kaleci antrenörlüğü yaptı. Zukic. Onu getirdiler tekrardan. Hani onunla temas kurdurdular. O biraz onu Livakovic'i İkna etti. Evet. ikna etti yani Evet. kalmasını. Yoksa Li- Livakovic gidiyordu. Bak Livakovic de dünkü Livakovic de maçta da güzel, evet, çok buyurun. narin, yani çabuk küsen, çabuk kırılan bir futbolcu Çok yapısı var ya. kırılgan Çok bir çabuk hocam. kırılan, evet. Evet, Çok yani kırılgan. duygusal. Ha, Evet. duygusal. Dünkü maçta da güzel kurtarışlar yaptı. İki tane de penaltı kurtardı. Yani Evet. turu geçselerdi maçın adamı Livakovic olacaktı. Tabii. Yaklaşmıştı yani ama o da olmadı. İsmail Hoca, maça bugün çok iyi başladık. İyi, ilk devre çok tempolu oynadık ve golümüzü bulduk. İkinci yarının büyük bölümü bizim üstünlüğümüzde devam etti. Hocam size bırakıyorum buradaki şeyi, bak yorumlayın sizler de. İkinci golü bulamayınca oyuncularımız biraz stres yaptı. Uzatmalarda mecburi değişiklikler yapmamız gerekti. Hiç beklemediğimiz bir şekilde penaltılarla elenmek üzücü oldu. Hiç beklemediğin bir şekildeyse neden bu maça hazırlanırken penaltılara da hazırlandın İsmail Hoca? Kusura bakma, her açıklamanda da bir şey var, faul var. Diyorsun ki ikinci golü bulsaydık turu atlardık diyorsun. Yani bu nasıl bir açıklama, ben anlamıyorum yani. Zaten İkinci atlardı golü ikinci bula vurursa. Yani ikinci golü bulsan evet tabii ki atlayacaksın yani. Yani teknik taktik hiçbir açıklama yok. Maalesef yani takımı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Oynadığımız oyunda turu geçmeyi hak etmiştik. Sadece ikinci golü bulamadık. İkinci golü bulsan zaten turu geçiyorsun İsmail Hoca. Maalesef yani psikolojik üstünlük Galatasaray'da. Kimse kusura bakmasın. Yani Fenerbahçelisi de Beşiktaşlısı da, biraz sonra Beşiktaş'a da biraz değinir. Bugün çok iyi bir maç oynadılar bana göre. Yani o kadar kötü oyundan sonra anlamında. Yani genel olarak zaten kötüler ama biraz sonra ona da değiniriz diye düşünüyorum. Mecbur değişiklikler yaptık. Fred uzun dönem sakattı. Uzatmalarda onu da hem korumak hem daha dinlenmiş oyuncularla mücadele etmeyi planladık. Ya En ne iyi koruması kardeşim, yani zaten en adam iyi penaltıcılarımızla kaybettik, olmadı diyor. Ya en iyi penaltıcın senin, bak, Bonucci 6 milyon euro verdiniz. İkinci yarı takıma kattınız. 6 milyon euro verdiniz. Kaç maça da çıkmadı. Adama sen 6 milyon euroyu da ver. Gel bu maçta da penaltı kaçır. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Sen madem bu adama penaltı attıracaksın, adamı bir 10-15 dakika önce sahaya al. Adam bir ısınsın ya. Daha adam ısınmadan, topa değmeden penaltı atışına geçti. Onu da kaçırdı yani. Herkes aynı yere attı. Herkes aynı yere attı. Rakip takımın kalecisi su şişesine not almış. Bak samimi söylüyorum. Burayı iyi dinleyin. Rakip takımın kalecisi nereye daha fazla, hangi köşeye daha fazla penaltı atıldı diye tek tek çizmiş. Sağa sol, sağa sol. Bir bakmış hepsi sağa atıyor. Tamam. Bonucci'nin penaltısında da sağa yattı zaten. Ya arkadaş, hepimiz saha içinden geliyoruz, iyi kötü. Bir sahada oynamışlığımız var. Penaltı atacak adam kaleciye bakmaz mı ya? Son anda da kaleciye bakmaz mı? Yani hepsi kafası önde. Ezbere sağ attı
Ahmet, ben de sağa atayım Bonucci. Misal yani, ismi sallıyorum. Anladın mı? Yani olmaz. Olmaz. Yazık oldu yani. Ya şimdi Barış Hocam, burada bir de şey de çok önemli. Yani ben mesela bir Cengiz Ünder'in penaltıya vuruşu gerçekten çok yani kötü bir vuruş yaptı, öyle söyleyeyim yani. Penaltı atışı o şekilde olmaz. Yani biraz böyle plase, biraz böyle köşeye veya yerden, yani bunları deneyeceksin yani. Böyle gerilerek böyle serbest vuruş vurur gibi penaltı atılmaz yani. Ya hocam, Cengiz Ünder senin bu sezon kaç maçında senin sahada iyi bir performans gösterdi de sen Cengiz Ünder'i bu maçta alıyorsun ya. Ya çıkardığın oyuncu Allah'ını seversen yani Cengiz ya Allah Allah, Hocam olacak Cengiz şey değil Ünder ya. Cengiz Ünder 15 milyon euroya transfer edildi bonservisle. Büyük Yani kazık. yılın fiyasko transferi Cengiz Ünder. Aynen öyle. Aynen Yani öyle hocam. yazık günah, yani yazık günah. Ali Öztürk galiba alkışlamış bizi. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun Ali Bey'e, buradan da saygılarımızı, hürmetlerimizi sunuyoruz. Ali Hocama buradan çok teşekkür ediyorum. Biz de kendine alkışlıyoruz buradan. Namı diğer Keegan Ali. Keegan Ali. Yılların futbolcusu. Evet. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet. Var olsun, sağ olsun. Evet. İyi Fenerbahçelidir. Evet. Aslında Fenerbahçe'yi Ali Bey'in yorumlaması lazım. Yani bir Ya aslında yorum katması programa lazım da. dahil edebilirdik. Yani aslında işte bak, ben neye üzülüyorum biliyor musun? Bak hadi, Morali bozuk, morali. ya, morali bozuk da. Yani bak, Ali Ali hocamı ben çok iyi biliyorum. Gençliğini, gençlik yıllarında biz çocuktuk o zaman. Futbol oynadığı dönemleri çok iyi biliyorum. Gerçekten elinden tutulsa kayda değer bir yerlere gelirdi diye Sol mu oynuyordu hocam? Sol bek mi söylüyorum oynuyordu? yani. Sağ açık. Sağ Sağ açıkta. açık, sağ açık. Sağ 7 açık oynuyordu Ali numara. hocam. 7 7 numara. numara. Evet. Keegan Ali. Okey. Tabii ki. Tamam. Evet. Hocam bak, şurada dün bir penaltı çekti. Kim çekti? Ciku çekti. Doğru mu? Ciku ne kadar temiz çekti değil mi? Böyle yani bir tam topa vuracakken şöyle bir kafasını kaldırdı. Kaleciye bir baktı falan. Ondan sonra reaksiyon gösterdi. Ama diğerleri hepsi ezbere. Ezbere hep aynı yere çektiler. Ve kaleciye de bakmadılar yani. Bak şu tabloda, şu an ekrandaki tabloda bütün oyuncuların puanı yeşil. Yani bu ne demek oluyor? Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcuları sahada dünkü maçta çok iyi oynamış. Bak hocam, gel Olympiakos takımına bak. 4 tane oyuncu haricinde, kaleci de dahil, ki kaleci de zaten bir penaltılarda aldı bu puanı. Hepsi, hele El Kabi 5.6. O bir pozisyonu var El Kabi'nin, kaleciyle başa baş Livakovic aldı. İyi çıkardı. Çok iyi çıkardı. Yani anlamadım. Adnan hocam, ne diyorsun? Valla Olympiakos, ben her zaman diyorum, Türkiye Ligi'nde küme düşmeye oynar her sene, yani bizim Süper Lig'de. Ben onu her zaman diyorum. Ama e, Fenerbahçe gerçekten şanssızlık yaptı. Biz istedik. 4 maç kalmıştı finale. Yani kupaya 4 maç kalmıştı. Tabii canım. Tabii. Aston Villa düşer kalka zor zor tur atladı. Evet. Lille elendi biliyorum. Yani Ya ben en o büyük maça iki, çok iki üzüldüm ya. takımdı. Arkadaşlar, Evet, yayınımızı bir evet. beğenip abone olmayanlarınız varsa da abone olursa seviniriz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet. Fenerbahçe'ye gerçekten yazık oldu. Türkiye'ye bir Avrupa Kupası daha gelecekti. Yani kapıda, yani kapısını araladıydı zaten. Ne hikmetse, şanssızlıklar mı diyeyim, beceriksizlikler mi diyeyim, olmadı. Başka bahara kaldı. Yapacak bir şey yok. Yine Avrupa'da sıfır çektik. İşte elimiz boş döndü. Mayısları göremiyoruz yani. Evet. Hocam, ben dünkü maçla ilgili şu ana kadar hiç çok böyle cılız seslerle dile getirilen, hele bir pozisyon, bir durum var ki hiç dile getirilmeyen iki tane konuyu şimdi gündeme getireyim. Zamanı geldi. Ben bunu şimdi açayım, konuyu konuşayım. Hocam, hatta şöyle yapayım. Şöyle yapalım hocam.
Hocam buyurun. Bak. Yine dünyaya rezil olduk hocam. Dün Kadıköy sahasının zemini hani hangi maçtaydı hocam ya? Lig maçındaydı. Şu an hatırlayamadım. Boyanmıştı yeşile. Galatasaray Başakşehir maçındaydı herhalde. Başakşehir Galatasaray stadındaydı. Başakşehir'deydi galiba değil mi? Orada da hep yeşillenmişti takım komple. Hocam bu nedir ya? Ya Allah'ınızı severseniz böyle bir şey olabilir mi ya? Ya şuna bak, hangi devirde, hangi şeyde yaşıyoruz ya? Yani Hocam boya sürüyorlar. Boya sürmüşler boya. O da hocam kurumamış. dünyaya rezil olduk ya. Avrupa basınında bu hep alay konusu şu anda, biliyor musunuz siz? Evet. Yani Türkiye'deki birçok taraftarlar Avrupa basınını yakından takip etmiyorlar ama şu an bu olaylar, şu olay Avrupa basınında alay konusu. Ya niye Bu boyuyorsunuz ki? hocam bu işte boya demek ki sararan yerler var. Bunun boyası da Evet. demek ki kurumamış bunlar. Yoksa bu boyama atıyorlar ama kurumamış ya da geç atılmış bu boyalar. Böyle oluyor. Her yer. Hocam O bu boyayı 2 gün 3 gün önceden atamıyorlar mı? Atmaları daha eski gerekirdi. atması lazım. Daha eski atması lazım. Bir de Tabii, tabii. suyu görünce yemyeşil oluyor. O Galatasaray o maçta dediğim maçta yemyeşil olmuştu her yerleri futbolcular. Ya Yemyeşil şuna olmuş. bak ya. Tabii. Yani ya bu bir de hadi Galatasaray'ınkisi lig maçı. Bu Avrupa maçı Evet. hocam ya. Tabii. Ya madem boyadın, şortunu, tozluğunu beyaz değil lacivert giyseydin. Olympiakoslu oyuncularda yok mesela hiçbir şey. O kadar belirgin Görünürlerde değil bir işte. şey yok. Beyaz Belirgin olmadığı değil. için. Tabii beyaz Veya, olmadığı için belirgin değil. Kendileri de lacivert giyebilirlerdi pekala yani. Ya bu beyaz da çok gözüküyor. Evet. Tabii ki. ya inanılır gibi değil. Ben şok oldum ya. Gerçekten şok oldum dün akşam. Ya şu topun haline bakar mısınız hocam ya? Top bile Maalesef. yeşermiş yani. Ya bu da bu Maalesef. sene mod oldu. Bu sene mod oldu bu boya. Eskiden yoktu bunlar. Bu Yani sene ben nereden anlamıyorum. çıkardı ki? Evet. Nereden çıkardılar? Ama Türkiye'de gerçekten bu çimler neden beceremiyoruz biz, bu Avrupa gibi olamıyoruz? Bu çimler sahaların çoğu berbat. Çimler Berbat berbat hocam. yani. Evet, berbat. Hocam bak, para desen var. Var, Stat her şey desen var. her şey var. İşte stadın biyolojik yapısı şu an, hani Kadıköy için konuşuyorum, uygun. Ya arkadaş, bunun bakımını daha önceden neden yapılmıyor ben anlamıyorum. Ya boya nedir hocam ya? Yeşil boya mı, yeşil boya ya? Şirek gibi oldu oyuncular ya. Aynı saç topik olur ya, boya, topik boya Evet. kafaya böyle atar sonra geçer suyu görünce aynı onun gibi boya. Hulk gibi oldu oyuncular hepsi orada. Yemyeşil, yeşil dev adam gibi şey oldular ya. Enteresan şimdi yani. Barış Rezil Hocam, olduk. Bak Avrupa bunu konuşuyor hocam. Avrupa şu anda bu meseleyi konuşuyor ve dalga geçiyorlar yani. Ben size Şimdi- söyleyeyim yani. Şimdi Barış Hocam, şu an Türkiye'deki statların yaklaşık yani Süper Lig'de oynanan statların diyeyim yarısından fazlası yeni stat. Yani çok güzel, çok kayda değer statlar yapıldı. Ancak bu statlar yapılırken teknik olarak yani fiziki olarak altyapısı istenildiği gibi tam yapılamadı mı veya nasıl bir hal aldı bilemiyorum. Yani bir kar Hocam. yağışında, özür diliyorum, bir kar yağışında yani karı eritip aşağı süzdürmek, ondan sonra bu sararan çimlerle ilgili bir takım tedbirler alınması, işte yollan çimlerin, yani kalecinin olduğu yerde özellikle o çimlerin değişimi falan, yani bunların yapılması gerekir ya, ama maalesef bizim ülkede bunları Hocam, beceremiyoruz yani. Bir şey Hocam söyleyeyim bu mi? Avrupa'da niye olmuyor? Avrupa'da niye olmuyor yani? İşte onu Adamlar diyorum yani statları- bizim, evet, bizde Vallahi teknik Bak Onun gibi. İngiltere'de güneşi doğru düzgün göremezsiniz ha. Bizim Evet, güneş ülkemizde 4 mevsim var. İngiltere'de yok öyle bir mevsim yani. Adamların saha statlarına bak. zeminlerine bak, statlarına saha bakın hocam. zeminlerine ya bak. ısıtma sistemi kullanıyorlar, işte yer altından ısıtmalı sistem kullanıyorlar. Abi yap onlar o zaman, sen de yap. ızgara kullanıyorlar. Ya vardır Türkiye'de de ki Sen- statlarda da sen yeterli Süper Kupa- değildir yani. Sen Evet. Süper Kupa finaline U19'da çıkıp kendi kendine isyan edeceğine bunları düzelt.
Senin Evet. görevin yönetim olarak bunları düzeltmek. Şuna bak, rezil kepaze etti bizi ya Avrupa'ya. Evet. Yakışmadı yani. Yakışmadı. Hadi bir lig maçı olur, tamam, anlarım. Hani lig maçında işte boyarsın edersin falan, anlarım. Ama Avrupa maçında sen tamamen seferber olacaksın. O saha zeminini, o şeyi ayarlayacaksın yani. Uygun hale getireceksin maç saatine. Hocam, ikinci konu da şu. Bakın, iyi dinleyin. Hiç kimse bu konuyu dile getirmiyor. Fakat ilk kez biz kendi yayınımızda burada ben bu konuyu ciddi bir şekilde dile getirmek istiyorum. Trabzonspor maçındaki seyirci ve saha olaylarından müzdarip olup da takımını Süper Kupa finaline çıkarmayan, işte gerekirse ligden çekileceğiz gazını ortaya sıkan Ali Koç ve yancısı Acun Ilıcalı dün akşam Olympiakoslu oyuncular turu geçmenin sevincini yaşarken bir anda, yani sahadaki taraftarlar, izleyiciler onu gördüler ama televizyon başındakiler onu görmediler. Fenerbahçeli taraftarlar yabancı madde attılar Attılar. Olympiakoslu oyunculara. Evet. Evet. Şimdi ben soruyorum buradan. Trabzonspor'da ayağa kalkan bu taraftarlar, bu camia, Acun Ilıcalı da dahil olmak üzere, neden bu olayın üstünü örtüyorsunuz? Veya siz neden sahaya yabancı madde atıyorsunuz? Bak, 120 dakika, penaltılarda dahil olmak üzere, penaltıların son anına kadar takımınızı çok güzel desteklediniz. Sizi tebrik ediyorum. Ama son penaltıdan sonraki hareketleri kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Bu Avrupa Kupası maçı üstelik. Hocam cezası Yapılacak, gelir. Affetmezler. Cezası kesin vardır gelecek. Avrupa'da. Kesin Tabii gelecek. Avrupa'da cezası var. Gelir. Bir Ama şiş atamazsın, bir su atamazsın. tabii, ama ne oldu? Ağababaları, abileri Acun şifresiz verdiği kanalda yayını hemen kesti. Hemen kesti. Taraftarların atmış Evet. olduğu o yabancı maddeleri göstermedi kimseye. Şimdi, Ben merak ediyorum. Şimdi de ayaklanacaklar mı bakalım? Şimdi Barış Hocam, öncelikle şöyle söylemek istiyorum ben. Yani bu bir Türkiye Ligi maçı değil, uluslararası Avrupa Şampiyonası maçı. Yani burada bir nevi Acun Ilıcalı'nın yaptığı, yani yayını kesmesi de kayda değer bence. Yani ülke adına bir nevi de iyi Hocam, yapmış diyebiliriz. Ama yapılan hareketin doğruluğunu kesinlikle yani tartışmıyoruz. Kesinlikle yanlış bir olay, kesinlikle olmaması gereken bir olay. Yani bunları söylüyoruz ama deminki dediğimiz gibi de ülke olarak rezil olmama adına dış basında, dış Avrupa'da yani rezil olmama adına da bir nevi de hocam, iyi sen oldu. merak etme. Sen merak etme. O dış basın her türlü o kayıtları, o her Bulur, türlü şeyi ulaşır mı bulur diyorsun? Bulur. zaten. Evet, Bulur. Merak etme sen. evet. Onların Hocam, eline gelir. Trabzonspor Fenerbahçe maçında sahanın içerisinde futbolcular sevindi diye reaksiyon olarak da Trabzonspor seyircisi sahaya inince ayağa kalkıyorsan, sen kendi taraftarını da şimdi maçtan sonra basın açıklamasıyla Ali Koç hemen yarın bir basın açıklaması yapacak, konuşacak ve o seyircileri uyaracak. Uyarması gerekir. Evet. Kısacası iğneyi kendine batıracaksın, çuvaldızı karşı tarafa batıracaksın. Daha önceki yayınlarımızda ne dedik hocam? Keser Evet. döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Bak, Fenerbahçe taraftarı dünkü maçta takdir ettim son penaltı düdüğü çalana kadar. Ama sonrasında davranışları bizi yine Avrupa'ya rezil edecek şekildeydi. Ve hocam, son penaltı atışını kaleci kurtardı.
spiker dahil, İsmail Hoca dahil, taraftar dahil, yani hepsini demiyorum, bazıları maçın bittiğinin farkında bile değildi ya. Yani Fenerbahçe'nin elendiğinin farkında değildi yani hiç kimse. Ya işte dondular kaldılar hepsi, yani ne yapacaklarını Sonradan şaşırdılar. anladılar. Hakem düdüğü çaldı. Ondan sonra anladılar yani. Lan biz elendik dediler yani. Aslında Evet. Olympiakoslar da sonradan anladı tur atladıklarını. Onlar da şaşırdı yani. Aynen Yani öyle. ben anlamıyorum ya, nasıl bir şeye girmişlerse, artık motivasyon kilitlenmeye girmişlerse anlamadım. Adnan hocam, Evet. geliyorum sana. Senin bugün bomba yine duyumun var. Senin bomba duyumların sosyal medya hesaplarımızda viral oluyor. Herkes bekliyor aslında. Bu bir şey de oldu hocam. Alışkanlık da oldu. İzleyicilerimiz, takipçilerimiz senden Her artık bu yayında tarz... her yayında bir bomba haber bekliyorlar. Evet, artık bekliyorlar yani. Ben parça parça söylüyorum. Hepsini birden söylemiyorum zaten. Merak Ki uyandıralım yani. Ki şöyle, Mutlu hocam, sen yıllarca Anadolu'nun birçok kulüplerini, takımlarının içerisinde bulunmuş bir gazeteci, duayensin. Adnan hocam, sen uzun yıllardır başta Galatasaray camiası olmak üzere içlerinde oldun. Bütün içini dışını biliyorsun ki onun dışında diğer kulüplerimizin de içlerini biliyorsun. İstanbul'daki bağlantıların, İstanbul'daki çevren bunu zaten yaptığın demeçler, açıklamalar bize bunları gösteriyor. Bugünkü bomba haberin nedir hocam? Buyur hocam. Şimdi bu sene Müziği vereyim mi hocam? Müziği vereyim Fener mi? müziği sonra short videolarda yap. Tamam, tamam hocam. Şimdi bu sene Fenerbahçe şampiyon olsa da olmasa da Ali Koç tekrar aday olacak başkanlığa. Hmm. Aday yani. Ve Acun Ilıcalı da başkan yardımcısı oluyor. Yönetime giriyor Acun. E, Bunun kararı alındı. Şu anda açıklamıyorlar. Galatasaray maçını bekliyorlar. Yani Ali Koç devam edecek. Şampiyon olsa da olmasa da bir güç olarak, maddi manevi güç olarak da Acun'u yanına alıyor. Onu da başkan yardımcısı yapıyorlar. Bomba haberim bu. Hocam, verdiğin haber şu anda Türkiye'de bir Evet. ilk. Yani böyle Evet. ben hiç duymadım şu ana kadar. Yani E, emin olabilirsiniz. peki, tamam hocam. Yani Peki hala hocam, diyorsun ki hocam, çok özür diliyorum. Ali Koç tekrardan başkanlığa aday olacak. Acun Ilıcalı'yı da yardımcı Yönetim alıyor, başkan yönetime yardımcısı alıyor. olacak. Başkan Evet. yardımcısı olarak yönetime alıyor Evet. diyorsun yani. Evet. pekala, ben bu arada bir soru sorabilir miyim Adnan hocama? Yani Evet. şimdi Ali Koç zaten başkan. Şu an bu yıl halihazırdaki başkan. Sadece seneye değişiklik olarak başkan olsa dahi yanına Acun Ilıcalı'yı almış olacak. Pekala, ben de buradan sormak istiyorum. Fenerbahçe'yi Acun Ilıcalı kurtarabilecek mi? Şimdi şöyle, Acun Ilıcalı'nın bu Avrupa, işte bu dışarıda İngiltere'deki takımından dolayı falan, onlarda bir proje var orada zaten. O Hull City ile ilgili bir onların projeler. Onlar birkaç yayından sonra onlar hakkında da biraz bilgi vereyim, biraz daha donanım alayım. Çünkü orada Evet. bir önemli bir projeleri var Acun'la. Bu bomba haberimin şeyi şu. Ali Koç ben aday olmayacağım dedi zaten. Yani ben Evet. önümüzdeki seçimde aday olmayacağım dedi. Ben onda olacak diye bomba haber veriyorum. Yani asıl bomba bu, Ali Koç'un tekrar aday olacağı ve Acun Ilıcalı'yı da yönetime alıp e, işte o Hull City ile ilgili, Fenerbahçe ile ilgili birkaç projeleri var. Onlar da zamanla değineceğiz bakalım. Pekala, Saadettin Saran aday olmayacak mı? Yani Onu Acun Ilıcalı. onu kazandırmazlar. Engelleyecekler. Engellediler onu. Hocam Yani bak, hepsini olağan göreceğiz. genel kurulunda bile Saadettin Saran'ı Evet. konuşturtmadılar. Yani bak, Anladım. koskoca Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığına aday Tamam da olan bir bu nasıl kişiyi demokratik ortam konuşturtmadılar yani? yani.
Hocam Yok şunu hocam, ne söyleyeyim. demokrasisi ya? Ne Hocam demokrasisi? Ne dem bunu da yaz alta. Saadettin Saran'ı asla Fenerbahçe'ye başkan yapmazlar. Saadettin Saran'ın kötü olduğu için demiyorum. Yapmazlar yani. Yaptırmazlar. Allah Hocam Allah. sana bir soru soruyorum Adnan hocam. Bomba haberi verdin. Aklımda deli sorular böyle bir anda ışınlanmaya başladı. Peki hocam, Ali Koç'un tekrardan başkan adayı olmasının sebebi ne? Neden tekrardan başkan adayı olmak istiyor? Neden? Ya, ya sebebi ne derken şimdi bunun birkaç sebebi var. Birinci sebep e, Aziz Yıldırım ve ekibine geri kaptırmak istemiyor. Çok aralarında bayağı bir şey var onların. Perde arkasında bayağı rekabet var. Bayağı didişiyorlar. Aslında Fenerbahçe'nin zarar görüyor bu ikisinin şeyinden. Yani ben olmazsam Aziz Yıldırım olmaz zaten. Aziz Yıldırım'ın göstereceği aday büyük ihtimalle başkan olur. Ali Koç Şekip gitti ya. Mosturoğlu Tabii. gösterecekti. Aziz Yıldırım ve ekibi geri ele alacağım. Ali Koç bunu istemiyor. Ali Koç da diyor ki işte ben diyor tekrar işte aday olayım, kadromu yenileyelim. Acun Ilıcalı da Fenerbahçe taraftarının önünde sevilen, yani her şeyiyle maddi, manevi her şeyini veren bir Fenerbahçe olarak Fenerbahçe taraftarının da arkasını almak istiyor. Camiayı da tekrar arkasını almak istiyor. Yani yeni bir yenilikçilikle yani. Bunu zamanla göreceğiz. Olacak yani Ali Koç tekrar başkan adayı olacak. Kazanır da yani olsa da kazanacak yani. Arkadaşlar, yayınımızı bir beğenip abone olmayanlarınız da varsa abone olursa seviniriz. Adnan hocam bugünkü yayınımızın bomba haberini verdi. Önümüzdeki süreçte ve dönemde de çok sıkça konuşacağımız bir meseleye döndü gibi geliyor bana bu olay. Adnan hocam diyor ki Ali Koç yeniden aday olacak ve Acun Ilıcalı'yı da yönetime alarak başkan yardımcısı yapacak dedi. Bomba haberi bizlerin aracılığıyla sizlere iletmiş oldu. Bu konuyu önümüzdeki günlerde daha da fazla derinlemesine takip edeceğiz. Adnan hocamın söylediklerini tekrardan gündemimize getireceğiz. Mutlu hocam, senin yorumun ne? Yani ne düşünüyorsun? Yani tabii bir arayış içerisinde olacaktır Fenerbahçe. Sence Yani neden? Yani neden? Yani ben yani şöyle düşünüyorum. şöyle söyleyeyim onu. Gücü ve Yani kitleyi bırakmak istemiyor mu? Yani bazı şeylere, yani olay evet. sadece Fenerbahçe mi hocam? Bana onu Hayır, söyleyin. Onu hayır. soruyorum ben size. Sadece Fenerbahçe Olay olayı, sadece Fenerbahçe mi? sadece Fenerbahçe yani Fenerbahçe derken yani Fenerbahçe'nin gücünü arkasına aldığı bu potansiyel gücü Ali Koç bırakmak istemiyor. Birinci sebep bu. İkinci sebep Hocam güç derken şöyle, Koç ailesi, yani Türkiye'nin en zengin, hatta Avrupa'nın en sayılı iş adamlarından, maddi güce sahip olan büyük bir ailesinin bir ferdi. En önemli fertlerinden bir tanesi. Yani hangi güce ihtiyacı var? ya şimdi Güç insan desen, maddi para desen var. hayır, her şey maddiyat değil işte orada, yani potansiyel güç elde etmek öyle parayla pulla olacak bir olay değil. Burada bir Fenerbahçe sevgisi var insanların. Yani bu bir şey sevgisi, yani manevi bir sevgi bir nevi. Şunu mu Yani gördü hocam? Şunu mu gördü hocam? Bir lafımla tüm stadı doldurdum ve kitleleri harekete geçirebildim. Herkes geldi. Ve orada 20 bin 30 bin tane insanı bir arada topladım. Yurt dışından, yurt içinden, dünyanın her yerinden, ama Amerika'sından, o topladığı Avustralya'sından. Barış Hocam, şimdi şöyle, oradaki He. topladığı konuda biraz insanları yanılttı işin açıkçası. İnsanlar farklı bir bekleyiş içerisinde, arayış içerisinde düşüncesiyle geldiler. Ama kendisi farklı bir açıklamalarda bulundu. Yani oradaki insanların toplanması Ali Koç'u çok da sevdikleri için falan değil. Orada bir beklenti vardı insanlarda. Bir Yani açıklama şunu demek beklentisi istiyorsun. vardı. İleride olaylar farklı bir boyuta geçerse, Fenerbahçe taraftarının içerisinden bu farklı bir boyuta geçişte karşı ciddi anlamda yine karşı çıkışlar olacaktır illaki. Yani hani oraya gelen kitlenin amacı bir başka ama hedeflenen amaçlar başka boyutta.
Değil mi Adnan Neyse hocam? bunun Barış hakkında Hocam, ben yayından sonra kendi aramızda söyleyeceğim. Barış Hocam ben Yok, bak yayında söyle hocam. Yayında ba- söyle bunları. Yayında Barış konuşalım. Hocam bak şimdi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili tribünlerden inanılmaz bir tepki vardı. İstifa Evet. etmesi yönünde. Bırak artık yeter, terk et falan niye diye böyle bir şeyli kafiyeli bir şarkı şeklinde bir istifa etmesini, terk etmesini Beşiktaş'ı taraftar Toplu bir şekilde. evet böyle bir şey yaptılar. Tezahürat yaptılar. Yani Ali Koç ne yaparsa yapsın yarın bir gün başarısız olduğu vakit aynı şeyler Ali Koç'un da başına gelmeyecek diye bir şey yok yani. Evet. Yani hiç kesinlikle yani bundan kaçış yok. Deminki şeye eklemek istediğim bir şey daha var. E, Yani o Fenerbahçe gücünü bırakmak istemediğinin yanı sıra Ali Koç'un bir de yani bu sene eğer ki kazara şampiyon olamazlarsa yani başarısız olarak takımı hiçbir başarı elde etmeden bırakmak istemediği için tekrar aday oluyor. Bu kadar net söylüyorum yani. Yanına da Acun Ilıcalı'yı alaraktan daha büyük bir proje sunup yani bu sene olmasa bile seneye bir takım başarılar elde etme yönünde hareket edeceği için adaylığını açıklamıştır yani açıklayacaktır veya bu şekildedir yani. Hocam peki şimdi bak bir de şöyle düşünelim. Şimdi Acun Ilıcalı bu ülkede son dönemlerde ciddi bir çıkış yakalayıp medya Vergi patronu, rekortmeni, vergi rekortmeni vergi olmuş. rekortmeni Tabii. ve medya patronluğuna gelmiş bir kişi. Şimdi eğer ki alacağı hamleler ve reaksiyonlar çok farklı boyutlarda olursa bütün birikimlerinin hepsini riske de atmış olur. Yani eğer futbol dışına, futbol harici bir takım konulara, olaylara çanak gererse ki şu anda zaten Galatasaray Spor Kulübü'nün içerisine dahi giremez. Son kongre artık bitti. Acun Ilıcalı'nın Galatasaray'da üzeri çizilmiştir. Artık o kapıdan içeri giremez. Yani bizzat Dursun Özbek, Dursun Başkan'ın Acun Ilıcalı'nın üzerini çizdiğini biliyoruz. Dolayısıyla Acun Ilıcalı yapacağı reaksiyonlara çok dikkat etmesi lazım. Alacağı yapacağı hamleleri çok iyi analiz etmesi lazım. Çünkü Türkiye'de birçok spor kulübünü ki başta Galatasaray olmak üzere kendisine cephe olarak alabilir. Arkadaşlar yayınımızı bir beğenip abone olmayanlarınız varsa da abone olursa çok teşekkür ediyoruz. Yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınızla bizleri destekleyin veya saygı çerçevesi içerisinde desteklemediğiniz yönler varsa belirtebilirsiniz. Burada sohbet muhabbet şeklinde gidiyoruz. Ali Bektaşoğlu el sallamış, selamlar göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Bey bizlerden de size selamlar. Barış Tütüncü merhaba hayırlı yayınlar demiş. Barış Bey teşekkür ediyoruz. Adaşım sağ olasın teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için diyorum. Evet hocam. Adnan hocam buyur sen biraz sessizleştin. Sen biraz derinden olaylara girdin. Yayından Yani sonra açıklama yapacağım diyor Adnan yani Hocam. bize ne yaptın şimdi biliyor musun Adnan hocam? Hani deriz ya böyle bir parmak balı aldın. Böyle ağzımıza çaldın. Şimdi ondan sonra geri çekildin. Şimdi izliyorsun uzaktan. Buyur Adnan Yani, hocam. ya şimdi şöyle var. Yani Tabii Fenerbahçe yani taraftarı diğer detaylar daha sonraki yayınlarımızda da anlatırsın ama hani şöyle yine yüzeysel. şimdi Fenerbahçe taraftarı Ali Koç'un arkasından neden duruyor? Bakıyor ikinci bir adam yok başka. Fenerbahçe'yi sürükleyecek, götürecek. İşte paralı, Hocam işte böyle kaç yıldır takımın yok. başında bir tane başarısı yok hocam ya. Yok. İşte yine de Hangi umut yani. başarıya hangi Umut başarıya istinaden taraftar istiyor ben onu anlamadım ki. işte umudunu yitirmiyorlar. Yitirttirmiyorlar seyircileri. Bu olayda şimdi Ali Koç neden gitmiyor, bırakmıyor dediniz. Yani biraz bu işlerde siyasi olaylar var biliyorsunuz. Siyasi olaylar olmazsa bu işler sağın işi değil Evet. zaten. Sağın dışı da var hep. Bu genel yerel seçimlerden sonra işte iktidarın aldığı biraz
puan düşüklüğünden dolayı. Şimdi biraz bu taraf şey yaptı. Ne diyelim? İvme kazandı. Bu Evet. ivmeyi de şimdi Ali Koç bu rüzgarı Fenerbahçe taraftarıyla arkasına almakla devam etmek istiyor, yürütmek istiyor. Yani bu işlerde siyasi. Uğur Dündar işte divan başkanı. İşte onlar bıraktırmıyorlar. Bunlar çünkü hep siyasi kolları yani. Ondan Evet. sonra bu bekle diyorlar. İşte biraz daha dönem şey diyorlar. Fenerbahçe taraftarı gerçekten birbirine bağlı bir taraftarlar. Ali Koç'un her dediğini yapacak düzeyde çok taraftarlar var. Yani bu Ali Koç'un bırakmama sebeplerinin birincisi siyasi olaylar. İkincisi de İnan çok para verdi Fenerbahçe'ye. Çok, çok paralar verdi. Şimdi bağışladığı 50 milyon eurolar var. İşte 100 milyon bağışladı. Bağışlamadığı daha bir sürü paralar var. Alacakları var. Fenerbahçe'nin borcu gelmiş, tıkanmış yani. Kimden alacak bu parayı geri alacak? Hadi bağışladığı para ayrı. Bağışlanmayacağı paraları da var Ali Koç'un. Bağışlayamayacağı büyük paralar var. Ya bunlar hep böyle birbirine topladığın zaman bırakması mümkün değil zaten. Bırakmaz, bıraktırmazlar da. Şimdi Adnan Hocam, şunu söylemek istiyorum ben. E, Her ne olursa olsun spora siyaset girmemesi gerekir. Gazi Mustafa Muhakkak. Kemal Atatürk ne demiş? Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim demiş. Siyasetçisini Evet. severim dememiş. Yani Evet. kesinlikle ve kesinlikle ister Ali Koç kanalıyla, ister Veli Koç kanalıyla kim olursa olsun spora siyaset girmemesi gerekir. Sokulmaması gerekir. Ya burası bir ayrı bir dünya. Ne siyaset? Kardeşim siyaset yapacaksan git halka yap, mecliste yap. Parti kur. Parti kur, oy verelim. Evet. Yani böyle bir Hocam, saçma sapan şey olur mu ya? siyaset deyince çok kısa hemen şöyle bir konuya da değineceğim. Bugün AK Parti MYK toplantısında Cumhurbaşkanı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sorulan bir soru var. Hangi takımı tutuyorsunuz diye sorulmuş. Yani Fenerbahçe falan konusu açılmış işte. Demiş artık ben Fenerbahçeli değilim, ben milli takım tutuyorum diye de bir demeci olmuş. Ya Sayın Dipnot Cumhurbaşkanımız söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın ta gençlik yıllarından beri, belediye başkanlığı döneminden bu yana yani Fenerbahçeli olduğunu, Futbolculuğundan bu yana. evet futbolculuğundan bu Futbolcuyken tabii. yana Fenerbahçeli olduğunu dünya alem herkes biliyor. Seviyor. Gerçekten Fenerbahçe'yi de İdeali seviyor. de Fenerbahçe'de oynamaktı zaten. Tabii ki İdeali. yani. Hayali Yani Fenerbahçe'de oynamaktı. Evet. evet yani ama gelinen bu noktada bu spora siyaset girmesi noktasında o da artık kızmıştır. Bundan mütevellit de ben milli takımı O tutuyorum. cümle Hocam, o cümledir işte. O O cümle o cümle cümledir. aynen Adnan Aynen hocam, öyle. ben diyecektim, sen Evet. ağzımdan aldın. Bak, Evet. o cümlenin arkasında bana göre bundan sonraki süreçte çok detay var, çok konu var, çok mesele olacak. Ama Yani bu Ali Koç konular bu şekilde konuşulacak. hareket ederse, Ali Koç bu şekilde hareket ederse Fenerbahçe'ye çok zarar büyük, verecek hocam. çok büyük yanlış yapıyor. Kendisi yanlış büyük yapar yanlış ve yapıyor. Fenerbahçe çok büyük zarar görür. Bu kadar net söylüyorum yani. Kesinlikle Ya kardeşim öyle. bırakın şu futbola, spora siyaset bulaştırmayı ya. Karışmayın ya. Siyaset yapacaksan git hangi partiyi de yapacaksan yap veya hangi partiyi kurup yapacaksan yap. Eskiden spora Berlusconi çok sokma ya. yapardı o işleri. Berlusconi çok yapardı. İtalya'da Berlusconi bu işleri çok iyi yapardı. Çok iyi götürürdü ama tabii Ali Koç bu işleri beceremiyor. Yani takımın dokusuyla oynuyor. Ya Vallahi burada en büyük zararı Fenerbahçe görür diye düşünüyorum ben tabii yani. canım, Fenerbahçe bundan sonraki süreçte bu şekilde devam ederse Ali Koç önderliğindeki Fenerbahçe camiası çok büyük zararlar görecek yani. Çok büyük zararlar görecek yani. Buradan Fenerbahçeli taraftarı kardeşlerimize de sesleniyorum. Kesinlikle ve kesinlikle siyasi herhangi bir futbol nezdinde veya herhangi bir branş nezdinde siyasi hiçbir içeriye girmesinler. Girmemelerini istiyorum. Yani kesinlikle siyasi hiçbir şeye karışmasınlar. Herkesin tabii kafasında bir siyaset, bir düşündüğü fikir mevcuttur. Yani biz ona bir şey demiyoruz. Ama yani buradaki taraftar olarak demek istiyorum. Kesinlikle siyasi oluşuma bulaşmasınlar. Karışmasınlar ya. Ya şimdi Takımlarını hocam şöyle, desteklesinler. Hayır Barış Hocam şöyle. Takımlarını desteklesinler.
Yani arkalarında dursunlar her sonuna kadar, ama siyasi taraftar grubu olarak siyasi bir oluşum içerisine kesinlikle girmesinler. Bu kadar net Evet. söylüyorum. Yanlış bir olay yani. Barış Tütüncü, Ali Koç başarısızlığını böyle yaparak kapatmaya çalışıyor bence demiş. Kesinlikle haklısın Barış. %100 katılıyoruz. Doğru Yani söylüyor. Barış kardeşime teşekkür ediyorum buradan. haklısın. Yani hocam Fenerbahçe sıkıntılı, yani bu anlayışla bu düzende sıkıntılı günler daha da yaşayacak diye düşünüyorum ben. Hocam bir de bak şöyle bir şey var. Daha TFF başkanı aday değilim de demedi ha. Bak daha aday değilim diye bir açıklama da yapmadı. Bu arada ben de bir bilgi vereyim. Trabzonspor eski kulüp başkanı Hacı Osman Salihoğlu Evet. adaylığını Evet. federasyona Açıkladı, evet. adaylığını açıkladı. Evet. Yani ben bu saatten Çoklu sonra hocam, çoklu aday olsun. Yani bu evet, güzel bir şey bak. bu saatten Çok sonra adaylı seçim olsun. Mehmet Ekşi'nin yani federasyonda aday olacağını veya kalmasını gerektiğini de düşünmüyorum zaten. Sanmıyorum yani, kalmaz yani. Hocam Tamamen bırakır yani. strateji olarak söylüyorum. Yani tabii ki şu anda Mehmet Büyükekşi'nin hani şu konjonktürde gelinen şu noktada artık bu saatten sonra Türk futbolunda TFF'nin başında yeri yok zaten. O ayrı bir mesele. Ama stratejik olarak bunu söylememesi adayların çoğalması anlamına da gelir. Anladın mı? Yani insanlar diyor ki lan bu aday değilim diye açıklamadı ama hadi biz aday olalım o zaman. Aklı başındakiler. Anladın mı? Yani bu işin sonu çoklu bir seçim şeyine gidiyor. Ya Yoluna doğru gidiyor. Özgener'i aday ederler. Doğru. Yani öyle bir şeyler, altyapı sanki çalışması var gibi, yani öyle düşünüyorum şahsen. Evet. Zaten Evet. büyük ekşi Avrupa maçlarını bekliyor yani Almanya'daki. Ondan sonra işte orada biraz başarı falan olursak, olur ya diyor, işte başarılı olursak ben diyor Temmuz'daki seçimde %1 milyon götürürüm bu işi diyor. Onu hedef oraya götürmek zaten amacı. Temmuz Ya sonunda yapacak. başarılı olsa da bıraksın artık. Yani alnın akıyla bıraksın bence Çok yani. Yıprandı, çok yıprandı. Evet yıprandı, yani çok yıprandı, Hocam olmaz. kesinlikle kendi değil, bıraksın. Türk futbolu çok yıprandı. Evet, Evet. Gerek Bak, yok çok yani. yabancı yıprandı. hakem, var hakemleri diyoruz. Yabancı var hakemlerin maaşları bile artık konuşulur oldu. Yani Evet. bunu kim yapıyor? İçerideki var hakemleri, Türk var hakemleri sürekli gündeme getiriyor, pompalıyorlar. İşte şu kadar TL bazında söylüyorlar. Halbuki mesela o adamların almış olduğu tek maç üzerinden baktığında işte 1500-1800 euro falan, işte masraflar hariç aldıkları paralar falan, hani çok konuşulacak bir rakam değil yani. Avrupa standartlarına göre söylüyorum bunu. Ama sen onu TL'ye çevirip gündeme getirip Türk kamuoyunun kafasını bulandırıp aklını karıştırmaya çalışırsan bu konular da gündeme gelmeye başlar. Yani dolayısıyla Türk hakemleri de artık bu anlamda biraz muzdarip duruma gelmeye başladı. Bence ne diyorsunuz hocam? Yani VAR hakemleriyle ilgili performansları nasıl buluyorsunuz? Yabancı Adnan hocam. hakemlerin mi gelen yeni hakemler? Evet, gelen yeni Şu hakemler. anda iyi yani, fazla bir şeyi yok. Fazla müdahale etmiyorlar. Fazla yani hakemi yönlendirmiyorlar. Yani biz mesela dünkü maçta dediğin gibi ayak ayak çarpışması vardı Szymański'nin. Orada bizim VAR hakemler olsa çağırırdı. Ama ya bu yabancı hakemler çağırmıyor abiciğim. Yani Hocam bak, bu VAR olayları kayıtları normal görüyorlar. VAR kayıtları açıklandığı süreçte, dönemde biliyorsun, açıklanan dönemlerde biz tüm Türk futbol kamuoyu şunu da gördü. Pozisyonları VAR hakemleri sonuçlandırıyor. Orta Evet, hakemlerin hiçbir etkisi yok. evet. Hükmü yok. Tamamen hükmü yok. Yani Evet. gel bunu Ya incele. işi açıkçası incele derken onu delillendirmesi lazım var hakemlerinin. Hakemi çağırıyor, incele diyor ama kendileri de delillendiremiyor yani. Şundan dolayı böyle olması gerekir diyemiyorlar yani. Kanaatimce diyor. Evet. Hissiyatımca. Hissiyatınca diyor. Kanaatimce Ya diyor. böyle Yani saçma sapan şey olur mu ya? açı yok, o yok, bu yok. Bak, Avrupa'daki VAR hakemleri pozisyonları değerlendirirken ne kadar kısa sürede değerlendiriyor, görüyorsunuz değil mi? Tabii. Şak Evet. şak. Adam bakıyor ya, adam çünkü tecrübeli. Yani e, A- Avrupa'daki oynanan futbol ya,
Bir de şu var. Hocam burada başka bir şey yok adamın. Başka bir şey, zihniyette başka bir şey yok. Onu Temiz. diyecek, Heh, onu onun diyecektim. için çabuk çözülüyor. Adam maç öncesi bahis yapmamış, onu yapmamış, bunu yapmamış. Tamam mı? Yani bizim Türk hakemlerinin aklında yatırdığı paranın şeyi var. Sonucu var yani. Akılları, fikirleri bahislerde yani. Ne Yukarıdan gelen olacak? emirler. Yukarıdan Yukarıdan gelen gelen emirler. emirler. Dolayısıyla Emirleri ne olacak? bekliyorlar. Aynen öyle. Yukarıdan gelen telefonlar. Barış kardeşimiz yine Evet. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin TFF başkanlığı için yeniden aday olacağı gibi bir söylenti var hocam demiş. Valla işte az önce onu söylüyorduk Barış kardeşim. Adnan hocam kalemle mi oynuyorsunuz ya? Yok, bende bir Hayır, şey yok. ben dokundum bir şey. He, Evet hocam. Evet. bak hemen Adnan hocam diyorum ha. Demek ki Mutlu hocam. E, Barış kardeşim yani şöyle TFF ya şey söyledi. Mesela Mehmet Büyükekşi ben aday değilim demedi mesela. Böyle bir açıklama Hemen. yapmadı. Dolayısıyla da bu da açıklama yapmaması stratejik olarak hani aklında adaylık yatanların cesaretlendirdi bence yani biraz da. Ne yaptı? Bu aday değilim demedi, direkt açıklamadı. O zaman hadi biz adaylığımızı açıklayalım diyerek çoklu bir seçime doğru TFF seçimleri gidiyor gibi geliyor bana. Çoklu seçim yani çok adaylı seçimin olması da iyi olur. Hani akıllarda herhangi bir şaibe, atanma, o bu şunun adamıydı, bunun adamıydı falan. Artık orada kim ne kadar çalışırsa, nasıl daha şey yaparsa, kendi vizyonunu daha iyi anlatabilirse başaracaktır diye düşünüyorum. Adaylar gelmeye başladı isimler, evet. Bence Şimdi bırakmalı yani. Tadında bırakmalı. Büyük Ekşi de zaten şu anda ortalığın durulmasını bekliyor. Yani sakinleşmesini, süreci biraz Yalnız tabii. Dur, Dursun Her Özbek de açıklama yaptı hocam. Çıkış yaptı. Dedi ki e, verilen seçim tarihini beklememize gerek yok dedi. Hemen dedi seçime gidebiliriz dedi. Bak onu söylememişti. seçim Daha tarihine karşı tabii. Galatasaray da evet, karşı o evet, tarihe. 2-3 gün öncesinde bir açıklama yaptı. Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek dedi ki hani seçim tarihini beklememize gerek yok. Hemen dedi imzaları atalım dedi ve seçime gidelim diye de bir çıkışı oldu. Ga- E, Galatasaray'da bugün gerçekten şampiyonluğun ayak sesleri gibi 5 tane as futbolcusuyla, yıldızıyla sözleşme uzattı. Bu işte şampiyonluğa giden büyük takımın yapacağı bir operasyon. evet. Harika bir 5 futbolcusuyla sözleşme uzattı. Tebrik ediyorum bu konuda Dursun Başkanı. Ve Muslera ağladı. Evet. Yani duygulandı, ağladı Evet, yani aynen öyle. gerçekten. Duygularını söyledi. Tüm futbolcular. Torreira yani gerçekten iyi ki gelmişim. Beni Muslera getirdi bu takıma dedi. İyi ki gelmişim. Evet. Yani çok güzel bir 5 futbolcu, as futbolcusuyla Hocam sözleşme uzattı. saha içi başarısının yanı sıra Heh, Galatasaray Spor Kulübü saha tabii. dışarısında da İyi başarılı bir yönetiyor, iyi grafik yönetiyor. iyi Evet. yönetiliyor. Tabii. Artı en büyük bomba önümüzdeki sezon Bankalar Birliği'nden çıkacak olması. Şu an Yüzde, hazırlıklarını yaptı. Çok büyük yüzde makas yüz. açılacak hocam. Çok büyük Yüzde makas yüz. açılacak. Ki Ali Koç'un da en büyük hezeyanı kendi bankalarının da bu bankalar birliği içerisinde olmasından dolayı çok büyük tepki gösteriyor. Evet. Yani Ya şimdi aslında tepkiden ziyade Galatasaray örnek alıp tüm takımlar ne yapıyor, nasıl işte yapıyor, nasıl kurtuluyor hepsi örnek alması lazım. Galatasaray'ın gelirinin %50'si faize gidiyor. Ya büyük bir para kardeşim. büyük para tabii ki. Yani gelirin %50'si faiz sadece bak ana para değil faiz. Allah Allah. Böyle bir ödeme kim kalkabilir altından kardeşim? O da şu Ama anki mevcut dövize göre de baktığında tabii hocam tabii çok tabii büyük yani para yani. batırır yani batırır. Bak şimdi Sacha Boey transferinde paranın %40'ını 45'ini önce Bankalar Birliği'ne yatırman gerekiyor. Ondan sonra ve ilk önce oraya yatırman gerekiyor. Hani ben parayı alayım işte Yok belli bir ödeme planı çıkarayım falan yok yani. yok Para yok direkt kase gidiyor para, direkt gidiyor. para bankaya geldiği anda oradan zaten otomatik kesiliyor yani.
Ya çok kötü. Çok büyük para. Çok Çok büyük saçma para ya. hocam. Yani Çok öyle bir saçma anlaşma, yani. öyle bir anlaşmaya nasıl? Hadi Galatasaray şu an çıkacak oluyor, karşı çıkıyor da diğer kulüpler nasıl kabulleniyor bunu yani? Ben Hocam bu onu anlamadım. Bankalar Birliği anlaşması Hocam. olmasaydı takımlarımız Avrupa'ya da gidemezdi. Transfer Evet. yasağı da hepsine geliyordu. O Evet. mecburiyetten öyle bir şey oldu o dönemde. Ya o dönemin doğrusuydu. Ama işte batıyorsun yani faiz faiz faiz. Ömür boyu faiz ödenir mi öyle? Evet, Ama bunun da maalesef. bir kurtuluşu Galatasaray'ın da işte dediğin gibi altyapısı güçlü. Arazileri var. O var bu var. Devletle de arası iyi. Yani yatırımlarını değerlendiriyor. Hocam Yani İngiltere Avrupa Birliği'nden nasıl çıktı? işte aynı düşün. Brexit dedi. Galatasaray'da Ben çıkıyorum dedi. Bu kadar dedi. yine Galatasaray'da yine Avrupa Birliği'nin yanındayım dedi. Yine yardımcısı tabii olacağım tabii. her zaman dedi. Ama Tabii çıkıyorum tabii. dedi. Ama çıkıyorum dedi. Kendi Galatasaray'da öyle. para birimimi kullanacağım dedi. Tabii. Çıktı. Galatasaray, Galatasaray'da onu yapmaya çalışıyor şu anda. Galatasaray'da Kulüpler Birliği'ndeyim ama ben bu şeyden çıkacağım diyor adam. Yine Kulüpler Birliği'ndeyim. Ama Evet. bu Bankalar Birliği'nden Bu çıkıyorum sistemden demesi. çıkıyorum diyor. Yani bu Tabii. saçma sistemden çıkıyorum dedi yani. Evet hocam, yayınımızı izleyicilerimiz de hala yayınımızda sağ olsunlar, teşekkür ediyoruz. Beğeni atmayanlar bir beğeni, abone olmayanlar da abone olursa çok seviniriz değerli kıymetli izleyicilerimiz. Bizleri izlediğiniz, takip ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yayınımız Fenerbahçe Olympiakos Konferans Ligi çeyrek final ikinci tur maçıyla ilgiliydi. Tabi arada yine Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun. Beşiktaş hocam, Beşiktaş biraz şöyle bir 5-10 dakikada Beşiktaş'a değinirsek. Maçı izlediniz mi? Ben biraz baktım. Dijitürk'te izledim zaten biraz. Beşiktaş iyi oynadı. Muriç 200. Beşiktaş'ın golünü attı. Serdar 100. Toprak golü Teke, Serdar Toprak Tepe, Tepe. evet, Serdar Toprak Tepe'nin yönetti, yani çıkarttığı takım diyelim daha doğrusu. Sezon Bugün sonuna kadar 2-0 götürecek o zaten. Sezon sonuna kadar götürür. götürecek. Yeni hocasını alırlar sezon sonunda zaten. Ya aslında İnşallah. Beşiktaş şimdiden hocasını ayarlaması lazım. Yani anlaşıp Açıklamalı bir de getirmeyecek. aslında var ya. Açıklamalı ama getirmemeli. Sezon Hocam hemen sonunda bu gelmeli. noktada dün Mourinho İstanbul'daydı. Acaba Mourinho ile ilgili bir bomba patlar mı? Hmm. Yani Beşiktaş'ın parası As, yetmez. asıl bomba buydu Yok. işte. Evet. Evet. Ben buradan Türk yetkililere sesleniyorum. Mourinho'nun pasaportuna el koyun. Yurt dışına çıkma yasağı getirin. Türkiye'de herhangi bir kulüple anlaşmasını sağlayın. Direkt Mourinho Beşiktaş'la. Mourinho'ya kuracağın takım, Mourinho'nun istediği Tabii. futbolcuları şu anda Tabii Türkiye'de tabii hiçbir tabii. takım kaldıramaz. Çünkü o Tabii adamlar iyi hocam. futbolcularla oynar, iyi futbolcular Kesinlikle. ister. Kesinlikle. Yani Mümkün değil. transfer bütçesi 150-200 milyondan aşağı istemez hocam. Mourinho şimdi şey Beşiktaş yine yapsın. büyük ihtimalle Lukascu'yu getirecek. Çünkü dar boğazda, parasızlıktan ancak gücü ona Sergen yetecek. olur mu hocam? Sergen olur mu? Sergen gelmez. Sergen Yok, gelmez. olmaz, o da Sergen olmaz. mi gelmez diyorsun? Tabii şu anda Bu saatten sonra Antalya'da olmaz. iyi. Taraftar isterse Yani bilmiyorum yani gelmez diye bir şey yok ya ama işte onun da istediği taraftar futbolcu çok olacak. O da bir isterse kadro isteyecek. tamam, Sergen'in Yani şeyine 3 gel. aşağı 5 yukarı gelir. Beşiktaş da istediği Hocam, kadroya 3 aşağı 5 yukarı gelir de taraftarı Sergen hocam ayak, yani el bunlar altından Beşiktaş'ın işte Sergen Yalçın sesleriyle stadı inletin dese, taraftar istese, ya gelir. Gelmez olur mu? Neden gelmezsin? Ama işte o da ister ki o da bir kadro bekler yani Sergen Hoca. Bu şu anda bu seneki futbolcular hiçbiri oynamaz Sergen bak. Gel. Birkaç topçu harici hiçbirini istemez. hocam ama Yani bugünkü Sergen maçta var ya, iyi önde basıyordu Beşiktaş. Ya demek ki bu takım oynayabiliyor ya. ya Ya hayır, oynayabilir demek ki. oynadığı takım Ankara Gücü, yani o da küme düşmemeye Ankara. oynayan bir takım, yani o Hocam kadar da abartmamak lazım da. tamam Ee, ama eski Sanchez'le beraber o oyun sisteminden çok uzaktaydı. Onu demek istiyorum evet. yani. Ya tabii futbolcular da kendini Hani göstermek rakibi bekleyen isteyecektir değil bu de şeyde. önde basan bir Beşiktaş vardı yani bugün. Evet. Ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Yani şimdi Beşiktaş'ın hoca değişikliğiyle ilgili hep konuşuyoruz ya. Seneye ben kesinlikle Fenerbahçe'nin İsmail Kartal'la devam etmeyeceğini, onların da bir hoca arayışı içerisinde olduklarını düşünüyorum yani. Bu Mourinho mu olur, başka birisi mi olur bilemiyorum yani. Kesinlikle Fenerbahçe başka bir hocayla başlayacak yani sezona. Anladım.
Evet hocam, yayınımızı yavaş yavaş sonlandıralım diyorum. Derleyip toparlamak istediğiniz son sözleriniz, son cümleleriniz nelerdir hocam? Mutlu hocam, buyur. Yani burada söyleyecek bir şey yok. Bu haftaki maçları izleyip göreceğiz. Yani bütün takımlarımıza başarılar diliyoruz. Ligin 33. hafta Evet, maçı başladı. İlk maç bugün Beşiktaş'la başladı. evet. Maçları takip edeceğiz. Evet. Barış kardeşimiz ne demiş? Trabzonspor e, Yayında bekliyorum demiş. yayında bekliyorum hocam demiş. Ya biz aslında çok iyi olur. E, valla yani zaten şey yapıyoruz. Ya bu sene şöyle söyleyeyim. Lig iki kulüp arasında gittiği için tabii siz de doğal olarak hak vereceğiniz. Yani şimdi Trabzonspor yayını yapmak istiyoruz, isteriz. Ama hani izlenme, takip falan hani çok böyle özellikle bu sene saha dışı olaylar onlar bunlar çok fazla gündeme geldiği için aslında biz futbol da konuşamadık bu sene. Yeni yeni işte konuşmaya başladık falan. E, yapalım Ha, seneye inşallah. yorumları da bekliyorum diyor. Yorumlarını. Ha, yorumlar bekliyoruz. Hocam yani Trabzonspor şehir takımı biliyorsunuz. Yani Trabzonspor'un tarihi olsun, işte şu anki mevcut yapısı olsun. Trabzonspor bu lige her daim renk katmış, başarılar elde etmiş bir takımdır. Trabzonspor'un yurt içi ve yurt Süper dışı Lig Trabzonspor'suz olmaz. Evet. olmaz, kesinlikle olmaz. Trabzonspor Asla. kesinlikle. Fenerbahçe maçındaki saha olayları yani oradaki olaylarda bizler zaten hep tüm camiaya, tüm Trabzon halkına falan asla hiçbir zaman mal etmedik. Yani bizim o yayınlarımızda zaten hepsi bellidir. Hatta biz o olayların provokasyon bile olduğunu söyledik, konuştuk. Yani hani Biz sezon provoke sonuna doğru olabileceğini falan diye de konuştuk yani. Trabzonspor Trabzonspor'un transferlerinden bahsederiz. Çünkü iyi evet, futbolcularla görüşüyor. Bayağı iyi evet. futbolcularla görüşüyor. Zaten bu Onları sezon derler toplarız, transfer evet. zaten bu sezon transfer yayınlarımız çok önemli ve Abi, revaçta olacak. Adnan evet. Hocam İstanbul'dan yayınları yani bilgileri toplayacak. Mutlu Hocam Anadolu kulüplerinden, Anadolu çevresinden bilgiler edecek. Ben Avrupa'dan bilgileri edinip Evet. sizlere aktaracağım. Aktaracağız. Hep birlikte Burada bunları Trabzon izleriz. burada Trabzonspor'la ilgili bir kelime de ben söylemek Buyurun, istiyorum buyurun Mutlu Barış Hocam. kardeşimize hitaben. Şimdi İstanbul takımları hegemonyasını yani üç büyükler dediğimiz hegemonyayı kırma adına Anadolu'dan en büyük takım Trabzonspor. Yani Kırdı da. onlara Üç evet büyük, üç kırdı büyük da şehri kırdı da, evet. evet dört büyük yaptırdık kendi ismiyle birlikte. Yani her zaman o üç büyüklere kafa tutabilecek en büyük takım burada Trabzonspor'dur. Yani her yönüyle yani yönetimi, transferleri, futbolcuları, işte taraftarları Türkiye'nin bütün şehirlerinde yani üç büyükler gibi bir taraftar kitlesine sahip olmasıyla yani kendini ön plana çıkarmış vaziyette. Trabzonspor'suz Adnan Hocam'ın da dediği gibi bir Süper Lig düşünemiyoruz yani. Ve burada da kendilerine başarılar diliyoruz yani. Ben buradan Barış kardeşime şey sormak istiyorum ya. Yayınımızı izliyorsa cevap verirse sevinirim. Viyana'da mı oturuyorsun? Yani Tütüncü ve Trabzonlu olup burada önemli bir aile var da bildiğim, tanıdığım. Onlarla bir bağın var mı? Sadece onu öğrenmek istiyorum. Bir yazarsan sevinirim Barış kardeşim ben. Adnan hocam buyur. Tra- Trabzon futbol şehri. Futbolla yatıp futbolla kalkıyor zaten. Evet. Yani Trabzon şehri tam çoluk çocuk kadın genç ihtiyar hepsi futbolla yatar futbolla kalkar. Yani bir şehir için çok önemli bir şey bu yani. Yani gerçekten Trabzonspor şanssızlıklar. Gerçekten Fenerbahçe Ali Koç ağlıyor ama Trabzon daha çok ağlaması lazım hakemlerden yana. Hakemlerden yana Trabzon çok yandı Hocam gerçekten. verilen cezaları Evet, falan görmedin mi evet. ya? Çok, Ya o çok kadar yandı. komedi Yani yani ya. çok hakları yendi Trabzonspor'un. Normal maçlar oynanırken Yani hakemler verilmeyen penaltılar, verilen gereksiz penaltılar lehlerine aleyhlerine. Trabzon
gerçekten Süper Lig'e yakışan bir takım. Üç büyükler hegemonyasını yıkan takım zaten abi. Şimdi dört büyük şu anda dört büyük deniyor yani. Dört büyük, Tabii üç tabii. Evet. büyük değil, dört büyük, evet. Yani bu sezonki Trabzon transfer sezonuyla birlikte Trabzon'da çok fazla konuşur yayınlarımız olacak. Umarız seneye de bu önemli yarışta yani Süper Lig şampiyonluğu yarışında kendilerini de görmek istiyoruz. Ya çünkü şöyle yani 4 büyük, 5 büyük Anadolu takımları falan bunlar geçen sene biliyorsunuz çok güzel mesafeler kat etmişlerdi. Artık bu yarışın içerisinde olmalarını Anadolu kulüplerinin özellikle Demirspor iyi temennimiz gitti. Demirspor iyi onlara. gitti. Demirspor Çok iyi gitti. futbolcu Evet. satınca o da Evet. geriledi, evet. Ya şimdi burada bir de bir Bursa konusu var. Bursaspor yani 5. büyük olarak Türkiye Ligi'nde gerçekten ortaya çıktı. Çok da güzel başarıları oldu. Şampiyon da oldular Ertuğrul Sağlam'la Şampiyonluk birlikte. Evet. yaşadı. Evet. Ancak şu an Bursaspor'un durumu da içler acısı. Gerçekten böyle Çok bir kötü. şehire, böyle Çok bir kötü. şampiyon olmuş bir 5. büyük takıma ben üzülüyorum, yakıştıramıyorum şahsen. Hocam bak Bursa'da da çok büyük iş adamları var Yani ya. tabii Ya ben de bir el ben de atsalar ben şunu de ben ya. de onu diyeceğim. Şimdi yani Trabzon'la Bursa'yı kıyaslayacak olursan Trabzon'un neredeyse 3-4 katı Bursa ama Trabzon'da bir sevda var. Yani Trabzonspor Hmm. sevdası var insanlarında. Bir kitlesel bir sevda var. Bursa'da da var ama Bursa'da dediğiniz gibi iş adamları veya işte kayda değer kişilerin destekleri herhalde yeterince değil ki ayakta tutunamadılar. Şu an üçüncülükten de küme düşme potasındalar. Maalesef üzülerek söylüyorum yani. Trabzonspor'un yerel basını da çok Bağlı, güçlü, önemli. güçlü. Evet, güçlü. Evet. Yani yerel basının İstanbul basınıyla olan bağı da çok güçlü. Yani orada söz sahibi olan Evet. birçok insan var yani. Evet. Eskişehirspor ona keza, o da berbat durumda. O da yani nerelerde sürünüyor. Yani böyle takımlar lazımdı Süper Lig'e. Bu arada Ama Kozanspor'dan haber var mı hocam? şunu söyleyeyim. Takım söylemişken yeni adıyla Ahmetspor, eski adıyla Diyarbakırspor büyük bir ihtimalle seneye PTT birincilikte olacak. olur. Kendilerine buradan da başarılar diliyoruz. Evet. Başarılar diliyoruz. Son maçının televizyonda izlenme oranı 180 bin kişi maçı canlı yayında izlemiş. Yani böyle bir haber de var, bilgi de var yani. Kendilerine buradan başarılar diliyoruz. Ya hocam umarız bak şimdi umarız şöyle çok güzel. Yani bu takımların liglere renk katması falan filan güzel bir şey. Ama işte kitleler bu tarz takımları yanlış yönlendirebiliyor. Aralara provokasyonlar girebiliyor. Yani Siyaset bunlara çok sokuluyor. Çabuk siyaset sokuluyor. Evet. sokuluyor. Yani bunlara çok dikkat etmek lazım. Ya ama Tabii ki. saha içerisinde olduğu sürece e, herkes bizim için eşittir. Ama şimdi bunları Sahanın içinde kaldığım hiç olay olmaz. Sahanın içinde. Herkes birbirine aynen saygılı. öyle. Aynen Olay öyle. sahanın Ama dışına çıktı mı gidiyor. İşte provokatörlere falan dikkat etmek lazım. Yani orada mesela siyasidir, işte bölücülüktür, odur budur falan bunlara çok dikkat etmek lazım. Tabii, Barış tabii. kardeşim çok sağ ol. Teşekkür ediyorum Ee, cevabın için. Eyvallah sağ İzmir'e olasın. selamlar. İzmir'e İzmir'e de selamlar. selamlar olsun Evet, buradan. Diyarbakır taraftarının sağduyulu davranacağına bu gibi konularla ilgili buna kesinlikle müsaade etmeyeceklerine ben inanıyorum ve sonuna kadar Umarız hocam inşallah. destekliyorum inşallah. İnşallah inşallah. Çünkü o Diyarbakır'da çok kayda değer insanlarımız var. Yani bunlara müsaade etmeme adına diyorum yani. İnanıyorum daha güzel maçları olacaktır yani hep birlikte Bir izleyeceğiz. de şöyle Bodrum'a yeni stat yapılacaktı. Onu şu anda durdurdular. Yani Bodrum Süper Sebep Lig'e hocam? gelme durumu. Her sene playoff'ta oynuyor neredeyse Bodrumspor. Evet Bodrum. Evet evet Bodrum. Çıkarsa Manisa'da oynayacak maçlarını Bodrumspor. Hmm. Onun kararını aldılar. Bir süre daha herhalde stadı biraz uzayacak. Manisa'da oynayacak Bodrum Süper Lig'e çıkarsa. Bu arada Manisa'da bugün küme düşmeme adına Altayspor'la oynadığı maçta 2-0 galip geldi. Bir nebze Evet. olsun rahat bir nefes aldı ama Adanaspor'da arkasından Tuzlaspor'la birlikte, Şanlıurfaspor'la birlikte takibini sürdürüyor yani öyle söyleyeyim yani. Evet.
Buradan Anadolu takımlarımızın da hepsine başarılar diliyoruz. Hak Başarılar eden diliyoruz, kazansın evet. diliyoruz. Tabii. Hak eden kazansın diyoruz. Bu arada Barış Hocam bir gün müsait olduğumuz bir hafta içerisinde bu Tamam. PTT birincilikle ilgili de bir yayın yaparsak ve Yapalım hocam. buradan izleyicilerimize Yapalım hocam. duyurursak iyi olur diye Tamam. düşünüyorum yani. Tamam, izleyicilerimiz kendi memleketlerinden olan takımlarındaki bilgileri de mesela mesajlarla falan böyle katılarak böyle geniş çaplı bir yayın yapabiliriz hocam. Sıkıntı yok. Evet. Bizler de kendi derlediğimiz bilgileri aktarız, yayında konuşuruz. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Hala beğenmeyenleriniz varsa bir beğeni bırakırsa seviniriz. Abone olmayanlarınız varsa bir abone olursa seviniriz. Bir dahaki yayınımızda görüşünceye dek. Bu arada biz canlı yayınların haricinde içeriklerde paylaşıyoruz. Üretiyoruz, Sosyal evet. medya üretiyoruz. Sosyal medya hesaplarımızda YouTube. Sadece YouTube'da kalmıyoruz. Diğer bütün platformlarda varız arkadaşlar. Hepsinde varız. Evet. Yani bütün platformların hepsinde varız. Oradan da bizleri yine takip edebilirsiniz. Barış Hocam kapatmadan önce ben bir dilekte bulunacağım. Demin Buyurun Kozanspor söylediniz, Kozanspor'dan Evet. bahsettiniz. Tam onunla konuşacakken araya diğer konular girdi. Kozanspor şu an amatör kümede oynuyor bildiğimiz kadarıyla. Ancak bir belediye değişikliği nedeniyle Oldu. yani daha Evet. önceki sahipsizliğinden ziyade yeni gelen belediye, herhangi bir siyasi isim kullanmak istemiyorum. Yeni gelen belediyemizin belediye başkanımızın Mustafa Bey, Mustafa Atlı Mustafa Atlı başkanımızın takımımıza sahip çıkacağını ve önderliğinde. evet yalnız bırakmayacağını düşünüyorum ve Kozanspor'u hak ettiği yere tekrar taşıyacağını düşünüyorum ve istiyoruz. İnşallah buna bir el atacaktır yani. Kendilerine de Hocam, buradan başarılar diliyorum. Kozan'ın altyapısı yani stat olsun. Bak, stadı bile var ya. Kozan'ın birçok şeyin Evet. yok. Kozan'ın var. Altyapısı ve şu Stadyumu an da son yenilediler dönemlerde Barış Hocam. Evet. Stadyumu yenilediler. Evet. Şu an son dönemlerde de tüm branşlarda, sporun tüm branşlarında Evet. Türkiye şampiyonları, olimpiyat şampiyonları, dünya şampiyonları çıkartan bir şehir oldu Kozan. Yani Evet. Kozan'da şu anda ciddi anlamda spora gönül İsmet veren Atlı insanlar olimpiyat var. şampiyonu, olimpiyat ve dünya şampiyonu İsmet Atlı, evet. Celal Zaten İnceler, bunlar zaten hep Mustafa Bey'in de amcası oluyor değil mi? Evet. Olimpiyat Tabii amcası. güreş dünya olimpiyat Evet. şampiyonu amcası oluyor. Yani orada bir spor geleneği var yani. Şu anda Adana Kozan'da bir spor geleneği oluşmaya başladı, oturmaya başladı. Ben buradan Hocam çok bunu Çukurova söylemişken bölgesi bir spor isme bölgesi daha zaten, evet. bir isme daha teşekkür etmek istiyorum. Bütün bu altyapıların, branşların gelişmesinde katkısı olan Kürşat Gültekin'e de buradan sevgi dolu, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten spor, Kozan gençlerine sporu sevdirip onun da ötesine, bir tık daha ötesine çıkarıp dünyada başarılı sporcular haline gelmelerini sağladığı için buradan da kendisine yayınımızda, canlı yayınımızda teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür Sağ ediyoruz, olsun, evet. var olsun. Evet, Bir günde başarılar yayınımızı diliyorum. alacağız. Evet. Bir günde yayınımızı alacağız Kürşat Gültekin'i. Kozan'daki bu spor geleneğini, gelişmekte olan spor geleneğini nasıl oluşturduğunu, hangi atılımları, hangi hamleleri yaptığını bizlerle bugün paylaşmasını, o gün paylaşmasını rica edeceğiz. Yayınımıza katıldığınız Ya için aslında Barış Hocam şöyle özür diliyorum yine laf açıyor. Kozanspor'a sahip çıkacak o kadar insanımız var ki. var. Yeni değişen belediye başkanımız, Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir Beyefendi, Ticaret Borsası Başkanı İdris Çevikal, yani buna benzer diğer iş adamları falan gerçekten Kozanspor'a sahip çıkacak o kadar kayda değer çok insanımız mevcut. Rica ediyoruz onlardan Kozanspor'u yalnız bırakmasınlar. Sahip çıksınlar. Hocam, Kozan hak dışında ettiği yer yaşayan iş taşısınlar. adamları, Kozan iş adamları. Tabii onu ki, diyecektim. tabii, onlar da var. Kozan Tabii. dışında yaşayan iş adamları, sporun içinde olan spor duayenleri, Adnan Hocam gibi, Mutlu Hocam senin gibi, yani herkes böyle bir konjektör oluştursa, bir şey yapsa
bir ağ oluştursa çok güzel şeyler çıkacağını düşünüyoruz bizler de. Zaten şu anda Kozan sadece Kozan spor olarak, futbol olarak söylüyorsunuz siz hocam. Ama Evet. futbolun dışındaki bütün branşlarda şu anda Evet. Kozan'da ciddi bir Burada spor geleneği oluşmuş oldu yani. Evet, burada Kozan'ımızın saygıdeğer güzide basın mensupları arkadaşlarımızla da bir dönem ben de Kozan'da gazetecilikle biraz uğraştığım için onu söylemek istiyorum. Sadece gazeteciliği siyasi olarak yapmasınlar. Sadece siyasi olarak veya yani çok kayda değer bir haber mevcut olduğu vakit onu yapmasınlar. Ya kardeşim biraz spor nezdinde de haber yapsınlar. Gençlerimize sahip çıksınlar. O gençlerimizin gazetede veya bir internet ortamında haberinin yapılması onları Hocam, teşvik edecektir yani. Gazetecilik, aslında gazetecilik sosyal medyayla beraber artık bitti. Bir noktada şeye başladı. Yani sosyal medya daha fazla etkin bu anlamda. İşte onu demek istiyorum. Yani internet gazeteciliği diyeyim artık yani. Yani doğru terim o olur hocam. İnternet gazeteciliği. Yani mesela bir Yalçın kardeşimiz var. Yani en az herhalde ben öyle tahmin ediyorum 50.000 kişiye hitap ediyor. Yani ya kardeşim sadece siyasi olarak değil. Yalçın kardeşimi çok seviyorum. Biraz da gençlerimize yönelik spor tarzı haberler yaparlarsa, onları onurlandırırlarsa yani gerçekten kayda değer başarılar elde edileceğini düşünüyorum yani. Buradan da seslenelim. Da seslenelim. Evet. Yayınımızda bunları konuştuğumuzda kendilerine iletelim. Bizleri de izlesinler, dinlesinler. Tavsiyelerimizi nacizane kulak asarlarsa herkes için faydalı olacağını da düşünüyoruz. Bizi izleyip de hala beğenmeyenler varsa arkadaşlar inanın sizi de bırakamıyorum. Yani bırakmak da istemiyorum. İzliyorsunuz. Görüyorum, farkındayım. Bir beğeni atıp abone değilseniz de abone olursanız çok sevineceğiz. Sağ olun, var olun. Bir dahaki canlı yayınımızda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.